Hocam ne zaman başlayacaksın? Şimdi başladık canlı yayına. Tabii bir takım ayarları yapmadan da bir anda olmuyor. Mecbur bir takım ayarları yapıp ondan sonra başlıyoruz. En sonunda Edion gizlemedi. Beklenen açıklamayı yaptı. Öncelikle ben size bunun sürprizini vereyim. Büyük bir ihtimal Gennady Golovkin, Canelo Alvarez 3. maçı ne zaman olacak? Eylül'de olacak. Eylül 17'si gibi. Canelo Alvarez Gennady Golovkin 3. maç gerçekleşecek. Bir de arkadaşlar şu bilgiyi de ben sizinle paylaşayım. Sonrasında hani hocam siz şu kanal verecek dediniz ama maçı vermedi, izleyemedik demeyin. Esport Plus'ın bu maçı vereceğini tahmin ediyordum, düşünüyordum. Genellikle Canelo Alvarez maçlarını Esport Plus kaçırmaz. %85, %90 bu maçları verir ama ne hikmetse hatta bu Canelo Alvarez maçını vereceğine de dair bir söylenti vardı. Ne hikmetse bu maçı vermedi. Yani bu maçı Spor Plus'ın şu anda sayfasında yok. Büyük bir ihtimalle vermeyecek. Bunun da hatırlatmasını yapayım. Sonradan hocam verecek dedim. Vermedi demeyin. Bu maçı Düzon'dan izleyebilirsiniz. Bu maçı Düzon bu maçı yayınlayacak arkadaşlar. Oraya gidip o maçı oradan izleyebilirsiniz. Şimdi Canelo Alvarez Dimitri Pivol maçı ile ilgili düşüncelerinizi, yorumlarınızı alalım. Maçla ilgili maç saat kaçtaydı hocam? Büyük bir ihtimal yani siz yine 4-5 gibi ekranları başında olun. Yani mesela alt kartlarda bazen knockoutlar oluyor, erken başlıyor. İşte maçlar uzuyor, knockout olmuyor, doğal olarak uzayabiliyor. Yani her ihtimale karşı alt kartlar başlayınca maçları izlemeye başlayın. Şimdi Golovkin'i söyledik. Gennady Golovkin Canelo olarak 3. maç tarihini Eylül ayında dedi ediyor. Aynen öyle. 5-6 gibi bazen de uzayabiliyor yani. İnşallah bakıp bekleyip izleyeceğiz maçı. Ama tabii bir ara vereceğiz. Soru cevap şeklinde ilerleyelim arkadaşlar. Maçla ilgili soru cevap şeklinde ilerleyelim. Şuradan da ben bir nasıl bir şey açayım. Tabii bunları yapmadan güzel. Erdal Bey öncelikle hayırlı akşamlar. Hak eden kazansın ama şu bir gerçek ki lobi ettim. Şimdi şöyle bir şey var. Bu konuyla ilgili size ben nasıl söyleyeyim? Şuradan sizin yorumlarınızı okumak için bir sayfa açacağım. Şimdi arkadaşlar lobi bazen lobiye de şans bırakmayacaksın. Lobiye de şans bırakmayacaksın. Lobiye şans bırakmamak şu şekilde. Şu bir gerçek yani. Dimitri Pivol 5 puan önde olsa, 6 puan da önde olsa veya 7 puan da önde olsa bu şekilde bir farkla kanal bu maçı Dimitri Pivol'e vermezler. Ama Dimitri Pivol ring etrafındaki boks fanlarının, boks taraftarlarının gözünün önünde onlara o maçı yendiğini kabullendirirlerse mesela kim gibi diyelim George Kambosos gibi. Kambosos gibi yani Kambosos gibi bu şekilde boks fanlarına bunu hani ben bu maçı kazandım bu benim hakkım siz de bunu görüyorsunuz işte ben bunu yendim gibisine bunu gösterirse doğal olarak o maçı verirler ama bariz bir üstünlük olmazsa teşekkür ederim Erkan Bey size de hayırlı akşamlar hoş geldiniz arkadaşlar e, yani bu şekilde bir saniye yorumları okuyayım maç saat kaçta hocam Erdal öncelikle hocam siz kimin ne şekilde kazanacağını düşünüyorsunuz şimdi Dimitri Pivol akıllı boks yaparsa yani Dimitri Pivol akıllı boks yaparsa ne yaparsa mesela Canelo Alvarez'i hep bekleyecek, sabredecek. Canelo Alvarez'in yumruklarının çıkmasını bekleyecek. Yani yumruklarından çıkmasını bekleyecek. Onu rahatsız edecek ve Canelo Alvarez'in özellikle de kandıracak Canelo Alvarez'i kandıracak, fent yapacak. Yani ezbere yumruk atmayacak. Doğrudan yumruk atmaması gerekiyor. Ve maçı olabildiğince Canelo Alvarez'i içeri sokmaması gerekiyor. Olabildiğince uzakta tutması gerekiyor. Ve ayaklarını çok kullanması gerekiyor. Ayak hareketlerini, ayak oyunları, bellerini çok kullanması gerekiyor. Eğer ki dümdüz Canelo Alvarez'in önünde durursa
Dimitri Pivol'ün işi zor olabilir. Ama Canelo Alvarez'in önünde durmaz. Ayaklar hareket eder, belleri oynar. E, iyi kitlenirse Canelo Alvarez'e Dimitri Pivol de iyi işler yapacaktır. Dimitri Pivol kötü bir boksör değil. Amatör geçmişi var. E, zaman zaman da iyi mücadeleler ettiğini gördük. Yani rakibiyle e, nasıl söyleyeyim, karşılıklı birbirlerine vururken Dimitri Pivol'ün de yumrukların etkili olduğunu gördük bazı rakipler üzerinde. Ama Canelo Alvarez'le muhakkak ve muhakkak kontrollü dövüşmesi gerekiyor. Bir de Canelo Alvarez'den aldığı eğer yumruk da yiyecekse o yumruğu görerek alması gerekiyor. Eğer ki görmeden ezbere bir yumruk alırsa işte o zaman biraz da maçtan kopabilir. Buna çok dikkat etmesi lazım. Ee, siz kimin ne şekilde kazan ya bu 6-7'den sonra yani Canelo Alvarez birebir şeyi eline alacaktır, yani maçın kontrolünü eline alacağını düşünüyorum. Ama öncesinde Dimitri Pivol ilk 5-6 round biraz Canelo Alvarez'le mücadele edecektir. Ama şunu itiraf edebilirim ki Canelo Golovkin'den sonra en zorlanacağı maç bu maç olacak. Bu maç olacak ama yani Dimitri Pivol de çok sert isimlerle karşılaşmadı. Bu zamana kadar çok böyle Canelo Alvarez tarzı böyle onu zorlayacak, böyle gerçek anlamda zorlayacak isimlerle bence karşılaşmadı. Ama Canelo Alvarez bu şekilde güçlü boksörlerle çok karşılaştı. Ne yapacağını biliyor. Zaten Canelo Alvarez rahat. Ama şu bir gerçek. Dimitri Pivol'ün o sakinliği, rahat tavırları, efendiliği şu anda zaten Canelo Alvarez'in fanlarının bile şu anda takdirini kazanmış bir boksör Dimitri Pivol. Dimitri Pivol aslında akıllı bir boksör. Yani aklını kullanan, nerede ne yapacağını bilen. Canelo Alvarez de zaten onun o sakin duruşu, sakin tavırları, ve etkili konuşması, yerinde konuşması onu da düşündürmüyor değil. Canelo Alvarez bu maça doğrusunu söylemek gerekirse biraz kafa olarak düşünerek gelecek. Yani bir boksör eğer sakinse, rahat hareket ediyorsa veya aşırı bir üzerinde bir şeylik yoksa ister istemez düşünüyor nasıl bir taktik sergileyecek. Burada da önemli olan şu, yani ben şahsen Canelo Alvarez'le maç yapsam Canelo Alvarez'in yumruklarının çıkmasını beklerdim. Neden beklerdim? Çünkü Canelo Alvarez yumrukları çıktığı anda bir anda bütün gardını açıyor. Nasıl söyleyeyim? Savunmasını açık hale getiriyor. Yani yumruk çıktığı anda düşün. Aparkatı Canelo Alvarez ta buradan atıyor yani. Ta buradan. O kadar boşluk oluyor ki kolunu o kadar açıyor ki böyle güçlü vurmak için. Yani düşün, akıllı bir boksör olsa onun yumruğu açtığı anda iki üç tane kroşe vursa, yani aynı bunun gibi. Mesela yukarı vurdu çenesine, mesela aldı buraya tık çenesine, bu şekilde yumruklarla Canelo Alvarez'e anca yenersin ama Canelo Alvarez'e direkt aldatmadan, kandırmadan yumruk atarsa doğal olarak çıkıp vuracaktır. Boşa alıp vuracaktır. Veya kontrolsüz bir kroşe atarsa attığında kaçıp vuracaktır. Bu şekilde zaten rakiplerini Canelo Alvarez nasıl söyleyeyim yıpratıyor, oyundan düşürüyor. Ama şunu itiraf edebilirim, Canelo'nun en zor. Ya Canelo'yu ben daha tecrübeli görüyorum. Onu puanla yener. Ya büyük bir ihtimal Canelo Alvarez, doğrusunu söylemek gerekirse, yani bunu bizim söylememize gerek yok. Biz ne söylersek söyleyelim. Dünyadaki bütün boks fanları, boksu takip eden insanlar, bokstan anlayan insanlar %85, %90 bu maçı Canelo'nun alacağını biliyor. Ama var olan şu gerçek var. Boksun gerçek yüzü var. Boksun gerçek yüzü ne? Boks sürprizlerle dolu bazen. Bazen mesela ummadık taş baş yarar. Canelo Alvarez nasıl söyleyeyim, Dimitri Pivol'e ayak uyduramaz, oyun uyduramaz, bir türlü tutturamaz. Atar boşalır. Dimitri Pivol nasıl söyleyeyim, bellerini kullanır, ayaklarını çok iyi kullanır. Canelo Alvarez'i çok iyi çözmüştür. Dersine çok iyi çalışmıştır. Yani beklemediğimiz bir sürprizle de karşılaşabiliriz yani. Mesela Kelly Plant sürprizi gibi olabilir yani. Boksta ring içerisinde 12 round bitmeden her şey olabilir. Biz bunlar her zaman açık olacağız. Yani Canelo Alvarez Dimitri Pivol'le maç yapsa
Yani bu maçta yenilse ben şunu demem şahsen. Nasıl yenilirdi, nasıl olur demem. Yani boks bu. Ring içerisinde 12 round içerisinde her şey olabiliyor. Normal karşılarım. Bazen bazı boksörler hiç beklenmedik performans, hiç beklenmedik galibiyetler alabiliyor. Onlardan bir tanesi derim. Yani bunu söyler, işin içinden çıkarım. İyi akşamlar Fat Yeşil. Hayırlı akşamlar hocam. Hayırlı akşamlar. Usyk Joshua gibi. Bence Pivol press boksu yapmalı. Yok. Pres boksu yapmamalı kardeşim. Pres boksu kesinlikle yapmamalı. Çünkü pivot pres Erkan Özçelik sana söylüyorum bunu. E, Ben pres boksu yaptı zaten pivot Canelo Alvarez pivotu mahveder. Çünkü zaten Canelo Alvarez çarpışmaya yer arıyor vuruşmaya. Zaten güçlü yumruklar vuruyor. Aparkatlarını, kroşelerini de zaten iyi vurabilen bir isim. Mesela düşünün ki Erislandı Lara. Canelo Alvarez'le çarpışsaydı Lara'yı mahvederdi. Ama ne yaptı Lara? Ayaklar oynadı. Fent yaptı, aldattı, kandırdı, kaçtı. Ne yaptı? Canelo Alvarez'den bir nevi o maçı puanla aldı. Bence yani. Canelo Alvarez'e verdiler ama o maçı aldı. Yani Pivol o şekilde onunla vuruşmaya kalkarsa Pivol'u bence yıpratır Canelo Alvarez. Dağıtır. Hocam ben dün Face'ten sordum. Esport Plus yayınlayacak mısınız? Yok dedin. Yayın akışımızda yok dedi. Dedim ki neden yayınlamıyorsunuz? Cevap vermedi. Haftaya Floyd'un maçını verecekler. Yani ben de anlamış değilim. Yani Esport Plus yani bu Canelo Alvarez maçını kaçırmazdı. Yani bilmiyorum belki bir sorun yaşamışlardır yapımcı şirketiyle. Yani ondan olabilir. Ben de insanlara Esport Plus verecek dedim ama vermedi. Zaten vermeyeceğini de söyledim. Uyardım şimdiki çektiğim videoda. Hocam maç saat kaç gibi başlar? Yine siz 4-5-7 gibi ekranlarınızda olun arkadaşlar. Bir saniye. Hocam maç saat kaç gibi başlar? Aynen sabah 5-6 gibi, 4-5 gibi yani ekranlar başında olun. Pivot uzaktan direkler yıpratması lazım. Canelo'yu konforlu bırak. Yani Canelo'ya nasıl yapması lazım biliyor musunuz arkadaşlar? Canelo gibi boksörlerle dövüşürken yani boksun içinden gelen birisi olarak söylüyorum. Canelo Alvarez'e sürekli mesela kimin yaptığı gibi e, dur dilimin ucunda hemen söyleyeceğim şimdi. Daha yeni maçı oldu o çocuğun zaten. E, Belki o şey vardır. Kim? Shakur Stevenson gibi. Shakur Stevenson ne yaptı? Sürekli psikolojik baskı altında tuttu rakibini. Rakibi de dövüşkendi. Güçlü yumruklar vuran isimdi. Sürekli e, Dimitri Pivol'un Canelo Alvarez'i sürekli baskı altında tutması lazım. Sürekli sollarıyla çok oynaması lazım. Kandırması lazım. Örnek vereyim. Atak yapar gibi yapması lazım. Vücut fentlerini çok kullanması lazım. Kollarıyla, elleriyle çok fent yapması lazım. Doğal olarak hani mesela bunu çok iyi Tyson Fury yapıyor mesela. Bu şekilde bütün rakiplerini geride bırakıyor. Yani bunu çok kullanırsa fentleri, psikolojik baskıyı hiçbir zaman Canelo Alvarez'in üzerinden çekmezse bu maçta Dimitri Pivol de maça ortak olabilir. Tamam bunu söyledik. Canelo baskın başlar diye düşünüyorum. Çünkü Pivol 12 round boyunca aktif boks yapabileceğini Canelo biliyor. Pivol'da daha bir özellik var. Maç sertleştikçe sertleşen boksör. Şimdi arkadaşlar Gökcan Sırça'ya diyorum. Şimdi bu maçla ilgili ben şunu söyleyeyim. Şimdi Canelo Alvarez ve Gennady Golovkin gibi tecrübeli boksörler ilk başta rakiplerini çözerler. Yani bakarlar nereden vuruyor, ne yapıyor, yumruğunun sertliğini örnek vereyim. Nasıl sert mi vuruyor? Önce bir tartarlar. Kapanırlar, yumruk alırlar. Nereden vuruyor, nasıl oynuyor? Yani nereden açık veriyor? Önce bir rakibi bir analiz ederler ring içerisinde. Bir bakarlar. Rakibe alışırlar yani işin açıkçası biraz. Rakibe 1, 2, 3 round alışırlar. Zaten round 12 round. Çok fazla acele etmezler. Sonrasında ne olur? Yavaş yavaş rakiplerini kontrol altına alırlar. Tecrübeli boksörler. Sonra yavaş yavaş rakibine karşı üstünlük sağlamaya başlarlar. Aynen öyle yani Canelo Alvarez öyle. Maç sertleştikçe sertleşen bir boksör. Doğru. Hocam Pivot'un neler yapacağını göreceğiz. Capları muazzam ve Pivot'un dediği gibi cap atarken bile insan niçin cap attığını bilmeli. Bak çok doğru söz bak. Yani
Bak şu şeyi yine okuyayım. Tekrardan okuyayım bak. Gökcan Sırçan'ın dediği gibi bak. Hocam pivonun neler yapacağını göreceğiz. Caplara muazzam de pivonun dediği gibi cap atarken bile insan niçin cap attığını bilmeli. Aynen öyle. Yumruk atarken bile attığın yumruğu nereye attığını, ne yaptığını bilmen gerekiyor yani. Mesela yumruk atarken bile düşünmen lazım. Mesela yumruğu atıyorsun. O an karşından yumruk gelirken yani öncelikle nedir boksa yememek. Yani düşün buradan kaçıp bu yumruğu devreye sokacaksın. Yani illa bunu vuracağım diye bir şey yok yani. Bu çok akıllı mesela söylediği söz. Ee, Canelo Losik maçı çok eğlenceli bir maç olurdu. Size öyle bir şeyin olacağını düşünmüyor musun? Ben düşünmüyorum. Yani bence Canelo Losik maçı olmayacak. Yani olacağını kesinlikle zannetmiyorum. Bak gene de Golovkin ne dedim? Canelo Alvarez 3. maçı olacak dedim. Elinde sonunda bu maç olacak. Çünkü dedim bunu boks fanları çok istiyor. Bu maç gerçekleşecek. Bak bu maç gerçekleşti. Mesela Edion dedi ki bu maç şu tarihte olacak dedi. Şu ayda olacak dedi. Yani 3. maç. Bak bunun da şeyini verdi yani. Mesajını verdi. Canelo ile Usyk çok eğlenceli. İki Pivol'un hocasının dediği gibi Canelo Pivol stilinin biriyle karşılaşmadı. Golovkin'in bir iki tık üstü biri. Yani yok zannetmiyorum. Yani Golovkin'in boksu zaten hem dayanıklı, güçlü yumruklar vuran bir isim. Yani bence Dimitri Pivol gibi bir boksörle Canelo Alvarez çok karşılaştı. Kimle karşılaştı? Erisland Lara ile karşılaştı. Sergey Kovalev'de karşılaştı. Yani onun gibi birçok boksörle karşılaştı bence. Yani orada da karşılaşmadı diyor ama onun çok üstü boksörlerle karşılaştı Canelo Alvarez. Yani orada yanılıyor. Bir saniye. Şimdi iyi yayınlar. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Pivol ile yapanlar enteresan demeçler vermeye başladı. Pivol beklediğimden farklı bir boksörmüş. Aşırı sert. Yani ben zannetmiyorum yani vurduğu yumruk belli. Yani gözüküyor. İzleyip göreceğiz bakalım ne kadar sertmiş. Ya akıllı da düz dövüşüyor Pivol ama Canelo komple bir boksör. Yani ben Pivol'un düz dövüşüyor dememe bazı arkadaşlar şunu diyor. Hocam diyor düz boks ne diyor yani sen düz boksör diyorsun diyor. Yani bu ne senin gibi diyor. Hiç kimse bu şekilde bir yorum yapmıyor diyor. Ondan sonra bir tek sen öyle söylüyorsun hocam diyor. Yani bunun da ben açıklamasını yaptım. Yani mesela ne dedim? Örnek gösterdim. Düz boksör kim değil dedim. Canelo Alvarez, Erisland Lara, Vasil Lomachenko, Alexander Usyk, Shakur Stevenson. Yani bu tarz boksörler ne yapıyor? Oynuyor, kaçıyor, vuruyor. Yani bunun gibi. Kandırıyor. E, Bence bir eksiklik, sakatlık olmazsa Canelo bu maçı 9. rounddan önce knockout eder. Yani ben şahsen bir knockout beklemiyorum. Ama boksun içerisinde knockout var. Gelecekse de gelir yani. Yapacak bir şey yok. Dimitri Paul'un Canelo karşısında şansı az bence. Canelo hem çevik hem de daha teknik sağlam da yumruk atıyor. Duvara assan o yumruğu duvar yıkılır. Aynen öyle güçlü yumrukları var. Hocam bir şeye dikkat ederim de Canelo nakit eden diyenler sanırım açıp bir vol kimdir, nedir, nasıl biridir açıp malını bile izlememişler. Bu gece kimle dövüştüğünü millet anlayacak. Yani aynen öyle. Yani tabii Dimitri Pivol boş bir boksör değil yani. O kötü bir boksör deme şansımız yok. Kendini defalarca ispatlamış, kanıtlamış. Amatör kariyeri belli, boksu belli. Yani hiç kimse Dimitri Pivol'u kötü diyemez. Yetenekli bir boksör. Yetenekli olmasa o kadar şampiyonluğu olmaz. Yetenekli olmasa şu an iyi bir boksör olmasa Canelo Alvarez'in karşısında olmaz. Demek ki kendini ispatlamış.
Bir boksör hakkıyla Canelo Alvarez'in karşısında, yani hak ettiği için Canelo ile maç yapıyor. Yani hocam, Canelo ve Lara maçını hatırlıyor musunuz? Puanlama adil miydi? Yani o Lara maçına hiç girmeye gerek yok. Canelo Lara maçında bence puanlama hiç de adil değildi. Hatta Lara o maçı %85, %90 aldığından çok çok emindi. İplere tırmandı. Maçı ona vermediklerinde de zaten hayal kırıklığına uğradı. Yani arkadaşlar, buradan izleyebilirsiniz Canelo Pivol maçını. Sağ olun hocam. Canelo çok çevik ve sağlam, sert yumruk atıyor. Pivol'un o yumruklarından kaçması biraz zor. Nereye kadar savunma yapacak, yorulur bir süre sonra. Şimdi arkadaşlar, doğrusunu söylemek gerekirse Pivol'de Canelo olarak full 12 round boyunca full konsantre, full dikkatli bir isim. Şimdi Canelo Alvarez Dimitri Pivol ile karşılarında, Dimitri Pivol'ün de bazen mesela elini indirdiği oluyor, çok fazla açık verdiği oluyor. İşte Canelo Alvarez bunları affetmiyor. Erkek Canelo Alvarez gibi boksörle dövüşüyorsan 12 round boyunca full konsantre ve full rakibine kitlenmen lazım. Yani en ufak Canelo Alvarez'e o dikkatinin dağıldığını hissettirmemen lazım. Hissettirdiğin anda işte Canelo Alvarez o zaman kendi boksunu gösteriyor. Çünkü gerçekten çok akıllı, çok zeki dövüşüyor. Bir de mesela rakipleriyle dövüşürken rakiplerinin gözlerinin içine bakıyor. Gözleri de çok keskin. Ne yapıyor mesela? Mesela benim gözlerim biraz daha büyük. Mesela Canelo Alvarez'in gözleri küçük. Ve mesela bazen yumruk geldiğinde ben mesela direkt gözüme vurduğumda gözüm kapanabiliyor. Ama Canelo Alvarez'in bir avantajı da şu: gözleri küçük olduğu için, yani e, rakiplerinden yumruk da gelse çok fazla gözler etkilenmiyor mesela. Görerek vuruyor her yumruğunu. Rakibine yumruk gelirse, yani o yumruklardan çıkışları var ya, mesela belleriyle çıkışları var. Yani bu yumrukları mesela, nasıl söyleyeyim, görmese o sahnede o hızlı yumrukları zaten kaçamaz. Çünkü refleksleri çok güçlü. Pivol basit alınacak bir boksör değil. Sparring yapanlar ellerine ağır olduğunu söylüyor. Hiçbir boksörü basite almıyoruz. Basite doğru söylüyorsun. Yani Canelo'da zaten basite almaması gerekiyor. Ummadık taş baş yarabiliyor. Hiç belli olmaz. Boks bu, neyin ne olacağı. Son gong sesine kadar her zaman boksta şans vardır. Yani bu yüzden bence de Pivol'ü ciddiye almak gerekiyor. Yani mesela şimdi Canelo Alvarez ile birisi çıktığı zaman hemen insanlar şunu söylüyor: kesin yenilecek, Canelo Alvarez yenecek. Bu hiç belli olmaz. Boks bu. Canelo Alvarez bir şeyden etkilenir, bir şey psikolojisini bozar, moralini bozar, maça konsantre olamaz. Pivol iyi kitlenmiştir, iyi hazırlanmıştır. Yani her yerden Canelo Alvarez'e yumruk vurur. Yani Canelo Alvarez'in attığı yumruklara, her yumruğuna cevap verir. Bir bakmışsın maçın kaderi değişmiş. Çok farklı rüzgar, örnek vereyim, farklı yerden esmeye başlamış. Yani bu boksun içinde var. Davut Koç'u tanıyor musunuz? Davut Koç'u tanımıyorum. Davut Koç kimdir yani? Davut Koç'u tanımıyorum. Göreceksiniz. Bir saniye. Şeyi kaybettim ya. Yorumla, gözünü seveyim. Kovalev'le bir Pivol bir değil. Ha, burada. Davut Koç'u tanıyor musunuz? Hayır, Davut Koç'u tanımıyorum. Pivol'ün içeri girerse Pivol'ün içeri girerse kendisini yerde bulur. Demedi demeyin. Golovkin değil ki içeri girsin, uzaktan dövüşecek Pivol. Yani aynen öyle. Değerli arkadaşlar, Pivol çok iyi bir boksör. Kaliteli ama Canelo kadar sert, çevik, hızlı bir boksör değil. Arkadaşlar bakın, Canelo Alvarez zeki boks yapıyor, akıllı boks yapıyor. Yani Canelo Alvarez'in en büyük özelliği bu. Yani bu yüzden Canelo Alvarez rakiplerine karşı üstünlük sağlıyor. Ne yapıyor? Aklını kullanıyor, zeki dövüşüyor. Rakibine iyi konsantre oluyor. Her rakibe karşı
bir teknik, bir taktik uyguluyor. Bu yüzden de rakiplerini geri bırakıyor. Hocam selamünaleyküm. Maç kaç gibi başlar? 5-6 gibi başlar. Pivot ne kibir? Pivot çok hızlı bir boksör. Ring içinde çok yüksek. IQ'su çok yüksek. Canelo Pivot kadar hızlı ve teknik gibi boksör değil ama işte lobisi var ve kullandığı maddeler onu yenilmez yapıyor. Yani aynen öyle. Yani Canelo Alvarez lobi olarak güçlü. Doğrusunu söylemek gerekirse ring etrafında güçlü. Maddeler kullanıyorsa da onu gözümüz görmedi. Yani ona da biz bir şey diyemeyiz. Hocam yapma gözünü seveyim. Kovalev ile Pivol bir değil. Kovalev ile Pivol bir değil çünkü Kovalev çok kaliteli bir boksör. İyi bir boksör yani. Tabii ki bir değil. Pivol de iyi boksör ama ikisi arasında farklı özellikler var. Hani her boksörün kendine özgü bir şeyi var yani özelliği var. Serkanoğlu ne kullanıyor onu bilmiyorum. Haklı olabilirsin o konuda değerli kardeşim. Pivol KO olup kaybetmeyecek. Göreceksiniz öyle cam çeneli biri değil. Ben zaten şunu söylemiştim. Kolay kolay bu maçta bir knockout beklemiyorum. Yani gelecekse de knockout zaten Canelo'dan gelir. Yani bunu diyorum yani. Bu maçtan bir knockout olmayacağını düşünüyorum. Olursa da zaten yani ben yanlış söylemiş olurum ama genel olarak beklemiyorum. Yani 12 round bu maçın süreceğine inanıyorum şahsen. Ama bir knockout gelecekse de bunu yapacak kişi Canelo Alvarez'dir. Arkadaşlar Pivol Golovkin gibi düz bir boksör lakin e, akıllı sert vuran bir Pivol Canelo yine çıkar işini yapar. Şimdi Pivol zaten akıllı bir boksör. Akıllı dövüşecektir. Sakin bir boksör. Ama dediğim gibi bir yerden sonra Canelo Alvarez Pivot'u da bozacaktır yani ben buna inancım tam. İyi olan kazansın değerli kardeşlerim. Taraf olmak iyi de hak eden kazansın. İnşallah yani kimin hakkıysa maçı o kazansın. Dimitri Pivol'un hakkıysa Dimitri Pivol, Canelo Alvarez'in hakkıysa Canelo Alvarez izleyip göreceğiz kim neler yapacak. Mideye sağlam vuruyor Canelo. Oradan da indirebilir. Pivol mideyi koruması gerekli. 1.70 boyuyla bir de Usyk'i yenerim diyor. Usyk tek eli bağlı döver onu. Yakında Wilder'ı da yener diyecekler ki Wilder 91 kilogram çok rahat düşer ama Canelo'nun yerini sanmıyorum. Canelo harbiden Usyk konusunda uçtu. Yani saçma sapan yorumlar yaptı. Tüh ya biraz geç başlasam. Gece vardiyasındayım. Hangi kanalda maç? İyi yayınlar kardeşim. İyi yayınlar Murat Sevinç. 110'dan verecek. Hocam takipçin az olabilir ama boksu çok iyi biliyorsun. Gece uyumadan senin yayınlarını dinleyerek uyuyorum. Bokstan e, Z'ye kadar yorumluyorsun. YouTube'da senin kadar derinlemesine yorumlayan yok. Yani elimden geldiği kadar boksu anlatmaya çalışıyorum yani boksun iç yüzünü, boksu, Türkiye boksunu. Yani abi bence de pivolu hafife almaması lazım. Yani hiçbir boksör hafife almaya gerek yok. Yani rakip rakiptir her zaman. Ha, kimi vardır iyi rakip, kötü rakip yani tecrübeli, tecrübesiz bunu ayırt edersin. Mesela biri vardır tecrübeli, biri vardır tecrübesiz. Bir rakibin iyi boksördür, diğeri değildir. Bunlar var yani. Yok değil ama Pivol hafife alınacak bir boksör değil. Doğrusunu söylemek gerekirse. En azından amatör geçmişi var. Kendini ispatlamış, kanıtlamış bir isim Pivol. Pivol da kaliteli boksör. Öyle kolay kolay pes edecek değil. Ya çok iyi çalışmış olabilir. Bu maça belli de olmaz. Şimdi şöyle bir şey var. Biz boksörler yani genelde şunu yaparız. Mesela iyi rakiple dövüşeceksek veya kilomuzda iyi boksörler varsa hani biraz daha yükleniriz yani onu yenmek için, onu geride bırakmak için daha ağır antrenmanlar yaparız. Daha sıkı çalışırız. Rakibimiz nasıl söyleyeyim ona göre onu izleriz. Onun nereden vurduğunu, ne yaptığına bakarız. Dersimize çalışırız ve ona göre rakiplerimizi de geride bırakmak için e, mücadele ederiz. Taktik, strateji geliştiririz yani. Abi sence Türkiye'de en aktif boksör kim sence?
Maçı nereden ücretsiz izleyebiliriz? Maçı nereden ücretsiz izleyebiliriz? Güzel bir soru. Biz de bu soruyu bu soruya birisi cevap versin arkadaşlar. Maçı nereden ücretsiz izleyebiliriz? Andy Ruiz vs Canelo maçı izleme şansımız var mı hocam? Andy Ruiz yok. Abi Pivol'de Jean Pascal'ı yendi. Evet. Benim tek endişem sayı hakemleri Pivol net favoridir. Ama oluşturulan anti-Rus söylemler Meksika lobisi ve SVS en büyük endişem Canelo'nun kirli tarafı. Yani şöyle bir şey var. Yani bunlar var ama Canelo Alvarez de bu Dimitri Pivol'u yenemeyecek bir boksör değil. Yani doğrusunu söyleyeyim. Mesela bir Erisland Diller olsa Canelo Alvarez yakalayamadı mesela ama Dimitri Pivol'u yakalayacaktır yani Canelo Alvarez. Yani ona karşı ben şahsen hakkıyla o maçı alacağını düşünüyorum mesela. Dimitri Pivol'den hakkıyla alacağını düşünüyorum. İzleyip de göreceğiz. Eğer ki bir adaletsizlik olursa onu da zaten söyleyeceğiz. Değerli arkadaşlar, Wilder'ı ağır siklet boksta yenebilecek kapasitede bir boksör yok gibi. Wilder şu anda Fury hariç kiminle maç yapsa rahat yenebilir. Wilder bence. Aynen öyle. Wilder akıllı. Aslında Wilder kötü bir boksör değil. İyi fiziğe sahip, güçlü yumrukları var ama dediğim gibi onun tek sıkıntısı antrenör. Antrenör sıkıntısı. Rus milli marşı çalınmayacakmış. Ayıp ya, haksızlık bence. Siyasette sporu karıştırmamak lazım. Maç kaçta başlıyor? Pivot 12 roundu atsa bile 10 roundunu Canelo'ya verir hakemler. Bunları gördük hep. Aynen öyle yani. Ne yazık ki boksta bu var. Acı ama gerçek. Canelo süperstar ve annesi kalın olduğu için puanlamaya kalırsa Pivot'un işi zor. Sesi kalın olduğu için Pivot'un işi zor. Selam, hangi kanalda saat kaçta maç kardeşim? Devran Demirsoy 5-6 gibi kardeşim. Wilder acayip sert sağlam yumruk atıyor. Serkan Ula söylüyor. Wilder acayip sert sağlam yumruk atıyor. Fury'ye attığı bir sağlam yumruğu Fury'yi rahatlıkla yere serer. Bir daha kalkamadı ama Fury o sert yumruklardan çok iyi kaçıyor. Aynen öyle. Belleri çok iyi Tyson Fury'nin ve bu belini kullanan boksörler genelde ringlerde iş yapıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz yani. Deontay Wilder'ın karşısında Tyson Fury nasıl rahat tavırları vardı. Yani rahat bir şekilde iki maçı da aldı. Son ikiyi. Abi Yusuf Karakaya'dan haberin var mı? Yok. Yok kardeşim. Canelo'da yürek olsa gidip rakiplerini evlerinde yener. Örnek Usyk Joshua'yı İngiltere'de yendi. Golovkin Murat'ı Japonya'da yendi. Canelo Las Vegas hariç hiçbir yerde böyle üstünlük sağlayamaz. Yani nerede ne yapacağını çok iyi biliyor. Çünkü orada onun büyük bir kitlesi var. O kitle de sürekli maça geliyor yani. Onlar da ne yapıyor? Bütün rakipler oraya çekiyor. Yani zaten yani herkes Canelo ile maç yapmak istiyor. O da diyor ki sen gel bana. Yani burada Canelo'nun istediği yerde o maç oluyor. Nereden izleyebiliriz? Düzon'dan izleyebilirsin İlker Karataş. Düzon'dan izleyebilirsin kardeşim. Wilder'ın sert yumruklarından bir tanesi denk gelse kimse kalkamaz. Aynen işte Tyson Fury kalktı işte. Serkan Ulu. Maç Türkiye saatiyle sabah 7'de. Aynen o civarlarda başlar 5-6 gibi. Canelo yenerse bir sonraki rakip kim olur? Canelo yenerse bir sonraki rakip Gennady Golovkin. Tarihe kadar söyledik herhalde. Bak burada. 17 Eylül gibi. 17 Eylül, Eylül ayında. Eylül'ün 17'si olur. Yani o civarlarda dedi. Yani Ediyor'un açıklaması bu şekilde. Bakalım. Canelo yenerse bir sonraki rakip. Abi Usyk Joshua maçı ne zaman? Usyk Joshua maçın net bir tarihi yok. Net bir tarihi yok.
tarihi olduğunda, net bir tarih olduğunda zaten haberiniz olacak. Golovkin'le yapmasını artık denk değiller. O maç gerçekleşecek arkadaşlar. Mesela fanların yarıdan çoğu bu maçı istiyor ama %30'luk bir kısım bu maçı istemiyor. Yani Canelo Alvarez'i gerçek anlamda düşünen, duygusal anlamda Canelo Alvarez'i seven bazı boksörler istemiyor. Çünkü şunu biliyor, yani Canelo Alvarez Gennady Golovkin'le karşılaşsa bu maçın biraz daha Gennady Golovkin önde olsa bile bu maç Canelo Alvarez'e gidecek. O yüzden bazı boks fanları yapmasın. İşte zaten ilk maç Gennady Golovkin'in de, ikinci maç Canelo Alvarez'in de. Yani artık birebir bir bir kalsın diyenler var. Canelo tüm kemerleri alacak, emekliliğe ayrılacak gibi geliyor bana. Onu yenecek bir boksör kalmayınca Canelo emekliye ayrılacak gibi değerli arkadaşlar bokstan. Bakın arkadaşlar, şimdi biraz ben size Canelo Alvarez'i anlatayım. E, Canelo Alvarez Floyd Mayweather'dan sonra yaşadığı talihsizlikten sonra, Floyd Mayweather'dan sonra kaybettikten sonra aslında maç yaptığı boksörlerin hepsine baktığımızda yeneceğine inandığı her isimle maç yapıyor. Yani yenebileceğine inandığı her isimle maç yapıyor. Ama kazanamayacağı kimseyle maç yapmıyor. Mesela birçok boksör var Canelo Alvarez'le maç yapmak isteyen. Mesela Jermall Charlo var. Errol Spence Jr. var. İşte birçok boksör Canelo Alvarez'e teklifte, mesela Andrei Dimitri var mesela. O da mesela Canelo Alvarez'e teklif gönderiyor. Maç yapalım. Ama ne yapıyor? Canelo Alvarez yapmıyor. Ne yapıyor? En uygun zamanda kime yenebilirim? Kalpten içten inanıyor bunu. Ne yapıyor? O ismi listesine yazdırıyor. Golovkin'in emeklilik ikramiyesi olur. O maç kazanamaz ama yine de madar eder Canelo'yu. Ya bence Golovkin o maça nasıl gelmesi lazım biliyor musunuz arkadaşlar? Yani Canelo Alvarez'e yapacağı maça. Yani taraftarların gözünde, hakemlerin değil. Hakemlere kaybetse bile o ring etrafındaki taraftarların gözünde Gennady Golovkin şunu yapması lazım. Onlara, içlerine şunu demesi lazım. Bütün ring etrafındaki taraftarlar, fanlar, boks takipçiler, herkes içinde şunu demesi lazım. Gennady Golovkin bu maçı kazandı. Üçüncü maçı kazandı demesi lazım. Yani o maçında bir boksörün eli kalkmış, çok umursamaması gerekiyor. Örnek vereyim, Canelo Alvarez'in elinin kalkmasını. Eğer ki fanların içine sen orada galibiyeti aldığın inandırdıysan olay bitmişsin yani. İnsanların gözünde hiçbir zaman Gennady Golovkin orada Canelo Alvarez'in eli de kalsa hiçbir şey değişmeyecek. Değer hiçbir zaman düşmez yani. Boksta da böyle bir şey vardır yani. Golovkin ne bir şey olmasın abi, yaşlandı. Abi Avni'nin maçı var mı? Bilgin var mı? Murat Kangül'le maçı varmış herhalde. Bakacağız ne zaman. Murat Kangül'le var aynen. Pivot'un ayakları bayağı hızlı hocam. Çok hızlı gir çık yapıyor. Uzanma mesafesini çok iyi koruyor. Daha ağır, daha yorgun Kovalev bile düşene kadar Canelo karşısında tüm roundları almıştı. Zaten ben şunu diyorum. Kovalev Canelo'larızda çok iyi maç yaptı. Keşke biraz daha o dikkati dağılmasaydı. Yani full konsantre, 12 round boyunca konsantresini yitirmeseydi zaten o maç puan olarak Sergey Kovalev'indi. Doğru diyorsun. İzleyeceğiz Pivol'u, bakalım neler yapacak. Canelo'yu Beterbiyev'le görmek isterim. Canelo'yu KO ile yenebilecek biri. Beterbiyev zamanında Osic'i yenmiş biri. Şimdi ya Beterbiyev'in ben boksunu bilen birisiyim. Canlı canlı Beterbiyev'in Azerbaycan'da maçını izledim. Beterbiyev aslında amatörde çok güçlü vuran, teknik, akıllı, çok esnek, çok yönlü bir boksördü. Ama ne zaman ki Beterbiyev profa geçti, Beterbiyev biraz böyle kalaslaştı, düz boks yapmaya başladı. Sadece düz, güce dayalı, kapanan bu tarz bir boksa girişti. Keşke yani o esnekliğini, o hareketli boksunu yapsaydı, esnek boksunu, böyle kaçıp vurmalar, ayakları, yani buna devam etseydi bence çok iyi olurdu. Ondan sonra ben şunu diyorum. Canelo Beterbiev ile karşılaşsa
Canelo Alvarez çok yönlü dövüşüyor. Yani Beterbiyev'i puanla yeneceğini düşünüyorum şahsen. Serkan Mayweather yaşlandı. Artık değerli arkadaşlar. O eski gücü ve tekniği olsa onu şu anda bile kimse yenemez. Mayweather'ın stili çok farklı. Ya Floyd Mayweather başka bir seviye. Farklı bir boks tarzı var. Floyd Mayweather boksu ekoldür. Yani marjinal boks yapıyor Floyd Mayweather. Yani aslında Floyd Mayweather'ın boksuna baktığınız zaman Muhammed Ali Clay'in boksuyla az çok birbirine yakın yani. Ee, Canelo'nun Charlo ve Benavidez maçı yapması lazım ama kaçıyor gibi. Yapmaz yani. Canelo Alvarez kendisini çok fazla zorlayacak boksörlerle maç yapmaz şu an. Riske atmaz çünkü zaten popülerliği var. Zaten star. Zaten iyi boksörlerle dövüşmüş Billy Joe Saunders gibi. Hani şimdi desen ki sen Charlo'dan kaçıyorsun, işte Benavidez'den kaçıyorsun desen bu sefer Canelo Alvarez nedir? İşte Billy Joe Saunders'ı da öyle diyordunuz. Billy Joe Saunders'ı da işte knockout ettim. İşte maçı bırakmak zorunda kaldı. Ee, işte tek yenecek kişi Billy Joe Saunders dediniz. Onu da geride bıraktım diyecek. Bu sefer herkesi eksiye düşürecek. Doğal olarak şimdi German Carlo deriz, Benavidez deriz veya bir başka boksörü deriz. Errol Spence Junior deriz. Bunu da yener adam. Ondan sonra artık daha bir şey deme şansın yok yani. Maç hangi kanalda? Dizon veriyor bu maçı. Dizon veriyor. Dizon'dan izleyebilirsin maçı. 14 Mayıs'ta Avni maçı Esport Plus'ta yayınlanacak. Yayınlanacak saat 19.00'da. İyi bakalım o maçı izleriz. Yarde maçından sonra paraya sıkışık olduğu için e, Canelo ekibi tarafından yeterince hazırlanmadan o maçı yapmak zorunda bırakıldı Kovalev. Olabilir. Doğrudur yani. Kovalev iyi boksör. Charlo Canelo'yu yenemez. Sanki ikisinin de maçlarını izledim. Canelo kadar çevik, o kadar teknik değiller. Aynen Canelo olarak teknik boksör. Belleri çok iyi, gözleri çok iyi çıkıp vuruşları çok iyi. Yani düz boks sadece ileri pres yapan yani vücut hareketi yok. Aynen öyle bravo. Aynen öyle vücut hareketi yok bravo. Aldatma yok, kandırma yok. Belleri çok fazla oynamıyor. Ayakları çok fazla esnek değil. Yani düz duruyor, yumruk atıyor. Yani bu düz yani. Mesela Beterbiev de aynısını yapıyor. Düz gidiyor. Mesela gardı böyle. Yani bu düz boks bu yani. Shakur Stevenson, Usyk, Floyd, Fury tarzı adamlar Canelo tarzındaki boksörleri çok kolay yeniyor. Örnekler ortada. Valdez nasıl madar oldu. Aynen öyle. Çok güzel tespit. Muhammed Kebir. Aynen öyle kardeşim. Aynen öyle. Doğru söylüyorsun. Bu tarz boksörler yeniyor. Aynen öyle. E, Pivot Golovkin kadar sert değil. Pivot Golovkin kadar sert değil arkadaşım. Kim diyor aşırı sert vuruyor diye. Yani Pivot için sert diyorlar ama demesi gibi Pivot'un yumrukları belli yani. Errol Spence iyi bir boksör. Yalnız Charlo'dan daha çevik ve teknik. Evet, Errol Spence çok akıllı bir boksör. Çok akıllı, çok zeki dövüşen bir boksör. Pivot KO edemez Canelo'yu. Teknik üstünlükle geliştirmiş. Kendini pivot kazanırsa Floyd tarzı boks yaparak kazanır. Şimdi bakın arkadaşlar. Canelo Alvarez profesyonel boksta pişmiş, yorulmuş, sıkılmış. Yani iyi boksör görmüş, kötü boksör görmüş, güçlü boksör görmüş, zayıf boksör görmüş. Yani ring etrafında o büyük kalabalıklara alışmış. O ışıklara, o müziğe, o adrenale, o heyecana alışmış. Artık Canelo Alvarez biriyle maç yaparken yani nasıl söyleyeyim birisi gider kafede mesela buradan sen çıkıp gidersin bir tane kafeteryaya Nescafe içersin, kahve içersin. Canelo Alvarez de artık bu şekilde maçlara giderken aynı o tarzda gidiyor. Çünkü o kadar rahat. Yani biz boksörler şöyledir yani.
Tecrübeli olan boksörler mesela maçlara hazırlanırken çok rahat hazırlanır. Niye? Biz artık yumruk yemeye alışmışız, atmaya alışmışız, kazanmaya, kaybetmeye alışmışız. Yani o yüzden Canelo çok rahat bence. Sakin tavırları. Bir şey yapamayacak. Charlo sert vuruyor. Errol Spence teknik. Aynen öyle. Errol bence Crawford karşısında hiçbir şey yapamayacak. Bence bir şey söyleyeyim mi? Errol Spence Jr. Crawford çok konuşuyor. Crawford işte Errol Spence Jr.'ın ağzına içine kadar gidiyor. Yani bence boks öncesinde çok fazla böyle iddialı konuşmamak gerekiyor. İddialı konuşanların sonu hiç iyi olmuyor. Tyson Fury konuşuyor ama Tyson Fury bir belalı bir boksöre denk gelmedi böyle yani sağlam bir boksöre. Yani Deontay Wilder diyeceksin de Deontay Wilder'ın kapasitesi belli, teknik kapasitesi belli yani. Ne olursa olsun yani boksu belli. Yani Deontay Wilder da düz bir boksör yani işin açıkçası. Tyson Fury'de örnek vereyim dövüşse Floyd tarzı bir boksör çıksa örnek vereyim karşısına. Yenebilir mi yani? Yani Deontay Wilder belli düz bekleyip yumruk atan bir boksör. Ayakları rakibin üzerine giderken dolanıyor. Yani kontrollü değil. Bu zamana kadar dövüştüğü boksörlerin içinde bence Tyson Fury'nin bir Klitschko. Klitschko iyiydi bence. Zaten o maçta da olay belliydi yani. Zor geçen maçlardan bir tanesiydi yani. Şimdi her olacak. Hadi Canelo tarih yaz bu gece. Onu bilmem. Crawford'un maçlarını izledim. Ya Crawford kötü bir boksör değil zaten. Ben kötü bir boksör diyemem ama Errol Spence Jr.'ın boksu Crawford boksunu bir yerde boşa çıkartacak boks yani. İzlediğinizde göreceksiniz yani. Beşinci, 6. ya da 7. 8. roundda Pivot'u knockout eder. İzleyip göreceğiz. Kesinlikle abi Spence çok büyük. Kesinlikle abi Spence çok büyütüyorsun. O korkak Crawford karşısına çıkmadı. Ben hiçbir zaman Spence'yi büyütmüyorum ama Crawford'da bak korkak dediğin Errol Spence Jr. Wolfman Spence ile dedi ki tamam gel dedi Terence Crawford Errol Spence Jr. dedi ki Terence Crawford'a gel dedi sıra şimdi sende dedi. Ondan sonra şimdi ikisi arasında tamam gel sıra sende dedi. Hatta onunla ilgili kendi orijinal Instagram'ında da bir fotoğraf paylaştı. Paylaştığı fotoğrafta da kapılara gidiyor. Yendiği boksörler ve sıra Terence Crawford. Yani elinde bir tane metal bir şey var. Onunla Terence Crawford'ın kapısına dayanıyor. Yani ona da şunu verdi. Artık sıra sende dedi. Tamam madem ki korkuyor bu adam. Neden Terence Crawford'a şimdi kapıyı açtı. Korksa açmazdı yani. Sikletinin en iyisi Crawford. Eros yıllarca kaçtı ondan. Ne hikmetse son maçta meydan okudu Crawford'a. Yani son maçta meydan okudu. Crawford yıllarca konuştu. Errol Spence Jr.'ın ağzının içine kadar girdi. Ama en sonunda ne oldu? Ne dedi? Tamam gel sıra sende dedi. Bakalım Terence Crawford Errol Spence Jr.'ı yenebilecek mi? Ben maçlarını izlediğim boksörlerin yorumlarını yaparım değerli kardeşlerim. Maçlarını izlediğim boksörler hakkında konuşmam yanlış olur. Abi az adam Serol karşısına çıkar. Voltman zaten Terence Crawford'a gel dedi. Sıra sende dedi. Yani kaçma demek bu işe. Yani yarın birisi senden maç istediği zaman sen yarın birisiyle maç edeceğin anlamına gelmez yani. Yani şimdi dedi ki bir kez karşısına çıktı. Ona bir şeyler söyledi. Şimdi de dedi ki gel dedi. İşte yapalım dövüşelim dedi yani. Abi az adam Serol karşısına çıktı. İzlediğim özür dilerim değerli arkadaşlar. İzlemediğim özür dilerim değerli arkadaşlar. Şakur'u Şakur yapanlardan biri Crawford'tur. O bile fikir verebilir size. Yani bakın arkadaşlar. Şimdi Crawford'u hiçbir zaman Terence Crawford'u bak yine söylüyorum. Kötü bir boksör değil Terence Crawford. Zaten Terence Crawford da Errol Spence Jr. gibi tecrübeli, akıllı
teknik dövüşen bir boksör. Ama yani Errol Spence Jr. kesinlikle ve kesinlikle boş bir boksör değil. Boş bir boksör olsa zaten bu zamana kadar çıktığı bütün rakiplerini yendi. Yenilgisiz bir isim. Yani Errol Spence Ugas maçını 6. roundda da gördükten sonra eski güvenim kalmadı. Ugas sanki bilerek indirmedi onu. Gerçekten şaka gibi. Allah, ben şahsen kendi fikrimi söyleyeyim. Ben Errol Spence Jr.'ın boksunu beğeniyorum. Akıllı boks yapıyor. Yani Errol Spence Jr. nerede nasıl hamle yapacağını biliyor. Ve hangi rakibe karşı nasıl dövüşeceğini de bilen iyi bir boksör. Terence Crawford maçında da bunu göreceğiz. Shaw Porter'la Terence Crawford maçını da izledik. Shaw Porter Terence Crawford'a karşı nasıl dövüştü, nasıl mücadele etti. Yani bence ikisi arasında çok büyük bir fark yok. Yani %50'ler. Yani hiç belli olmaz o maçın kimin alacağını, kimin ne yapacağını, kimin nasıl bir performans göstereceğini bilemeyiz. İzleyip göreceğiz. Eros bence çok iyi boksör. Buna şüphemiz yok. Ama Crawford çok daha zeki ve teknik, hızlı falan da çok iyi. Erol'un son maçında KO olmasına az kalmıştı. Rakibi boştu. Kurt, kurtuldu. Ee, Sonuç neydi Muhammed Kebir? Yani sonuç ne oldu yani? Errol Spence Jr. Ugas maçında sonuç ne oldu yani? Bu adam kazandı yani. Farklı bir şekilde kazandı yani. Errol Spence Jr. da kazanmasını biliyor. Kesinlikle katılıyorum. Abi Errol boksu süper ama Crawford onu parçalayacak. Wolfman inşallah Terence Crawford Errol Spence Jr.'ı parçalar. Senin dediğin olur. Ben de burada Errol Spence Jr. ile ilgili söylediğim sözlerde eksiye düşmüş olurum. Ama Errol Spence Jr. Terence Crawford'a karşı çok iyi mücadele edecek. Ben bunu söylüyorum. Maçında ne olacağı hiç belli değil. Kaderi belli değil. Hatta onunla ikisi arasında bir maç olursa kime verirsin derseniz ben bir tık daha Errol Spence Jr.'a veririm. Belki siz %95 Terence Crawford'a verirsiniz. Ama benim bir puan kullanacaksam onu da Errol Spence Jr.'a kullanırım yani. Onu söyleyeyim. Errol Spence sert yumruklara sahip olmasa bile çevik, hareketli, teknik bir boksör. Değerli arkadaşlar, yalnız biraz daha sert yumruklara sahip olursa çok güzel maç çıkarır. Aynen öyle. Bence Crawford şu anda Spence'den daha iyi. İzleyip göreceğiz. Melih Kaan Gözge. Bakacağız. Tamam kazandı ama hakem durdurdu maçı değil mi? Başka biri olsa durdurmazlardı o maçı orada. Yani maçla ilgili her türlü şey söylenebilir yani. Bence devam edebilirdi. Doğruya doğru ama zaten Ugas'ın durumu da kötüydü yani. Gözü kapanmıştı. Görmüyordu yani. Durduk yere de hakem durdurmadı. Ugas'ın gözü görmüyordu. Dün canlı yayın yaptınız. Katılmadım. Akrabamızın düğününe gittim hocam. Fatih Kocan sana ceza var. Canlı yayına katılmadın. Sen katılmadığın için 500 milyon cezaya çarptırıldın. Şaka tabii ki. Abi bir kere daha seninle tartışmıştık. Önceden iddiaya girmiştik. Ben kazanmıştım. Doğrudur. İnşallah yine sen kazanırsın Wolfman. Şey konusunda girmiştik herhalde seninle. Dur bakayım dur. Kimle? Ee, Alexander Povetkin Dylan White maçı ile ilgili girmiştik değil mi seninle? Dylan White maçı ile ilgili girmiştik değil mi Alexander Povetkin? Doğru mudur? Wolfman doğru mudur? Hayır Erol'un hayır Erol'un dişliği düşünce sert yumruklar aldı. Hakem araya girdi kurtardı Erol'u. Şimdi arkadaşlar Erol'u kurtardı değil bak. Burada Errol Spence Jr.'ın dişliği düştü mü? Errol Spence Jr. dişliğine doğru giderken yani
Ugas'ın vurmayacağını tahmin etti. Hakem de maçı durduracak zannetti. Dişli gittiği için hakem de dişlinin gittiğini görmedi. O ara Ugas buna şey yapınca nasıl söyleyeyim, Ugas acımadı. Hakem durdurmadığı için başka bir boksör olsa vurmazdı mesela. Ugas o zaman vurdu. Yani onu da iyi izlerseniz görürsünüz. Yok yok, o maçtı. Wolfman o maçtı. Başka maç değildi. O maçta da şöyle bir şey olmuştu. Wolfman. Alexander Povetkin koronavirüs olmuştu. Koronavirüs olmuştu. İlk maçtaki performansının e, yüzde yani beşi mi diyeyim, onu bile yoktu yani. Çok kötü bir performansla ringdeydi zaten. Hatta ben şunu dedim. Alexander Povetkin'e ne olmuş? Çok kötü boks. Yani ben de zaten şaşırdım. Doğal olarak da nasıl söyleyeyim? Ben de terse düştüm yani. Dylan White'i de nakavt etti. Zaten öyle gitseydi Dylan White yine kazanırdı. Çünkü çok kötü bir performansı vardı. Olabiliyor yani bazen. Ona da benim yapacak bir şeyim yok şimdi. Bir boksör iyi çalışmamış, çalışıp çalışmayacağını bilmem ama ben boksörün geçmiş maçını izlerim ve ona göre derim ki şu boksör kazanır. Ama şimdi performans olarak antrenman yapmamıştır, çalışmamıştır. Ringe girer, dayak yer. Yani bu olabilir. Çalışmayan boksör ringde kaybeder. Biz ne kadar bu şu boksör alır desek de ringe geldiği performans önemli bizim için. İyi performansla, her zamanki performansıyla gelirse, tekniğini de biliyorsak ona göre yorumumuzu yaparız, kazanır deriz. Ama kötü bir performansla gelirse bizim yaptığımız yorum bu sefer boşa çıkar. Dylan White ne adam ya. Sanki Canelo vs. Avni maçını izler gibi oldum. Bir de White Wilder'ı yenebileceğini düşünenler vardı. Yani yok. White Wilder'ı yenemez. Wilder'ın mermi gibi yumrukları var yani. O etkili yumruktan attığı zaman çok hızlı, ani yumrukları var. Zaten bazı rakipleri de engel olamıyor. Zaten bundan bir tanesi de ilk başta Tyson Fury'de engel olamadı. Kendini yerde buldu. Şimdi Her 1.23 saniye yorumlar gelmedi arkadaşlar. Yorumlar gelirse cevap vereceğim. Aleykümselam Halil İbrahim Yazıcı. Pivol alır rüyamda gördüm. İnşallah pivol alır rüyamda gördüm diyor. Olabilir. Yani niye almasın?
rüyanda gördüysen inşallah yani sana malul olmuş. Ey gidi abi ya, Crawford'daki o inat, o hırs sırf bakışlarıyla Erol'u öldürür. Wolfman, inşallah bu seferki iddiamızda terse düşersin de ben sana uymaz mıyım o zaman? Wolfman, bir de kötü performans da gelir şey, adı ne onun? Crawford. O zaman ben seni uyarım o zaman Wolfman. Her zamanki beklediğin Terence Crawford ringde olmaz. Eski performansı olmaz. Errol Spence Jr. iyi hazırlanır, iyi çalışır, iyi boks yaparsa, maçı da kazanırsa Wolfman, seni ben o zaman oyarım işte. Body shotlar alıyordu. Canelo çeneden knockout eder. Çok da mucize beklemeye gerek yok. Yani Pivol kazanabilir. Kendine inancının tam olması gerekiyor. Ringde kazanacağına inanarak çıkması lazım. Korkmadan, kendinden emin olmalı. Canelo'yu gözünde büyütmeden mental olarak hazır gelirse kazanabilir. Şunu söyleyeyim. Dimitri Pivol'un özgüveni yerinde. Özgüveni yerinde. Canelo Alvarez'i büyütmüyor. Büyüten bir boksör belli eder her şeyle. O bir anda panik havası oluşturur. İşte konuşma tarzı, hareketleri böyle normalin çok dışına çıkar. Ama Dimitri Pivol'e baktığın zaman sakin, yerinde cevaplar, yerinde açıklamalar, Canelo ile ilgili, kendiyle ilgili. Her defasında kendine güvendiğini söylüyor. Efendi bir isim, efendi bir karakter, mütevazi bir isim. Yani Canelo Alvarez'in fanlarının bile takdirini kazanmış bir isim Dimitri Pivol. Yani basın konferansında bile Dimitri Pivol'u alkışlayan insanlar oldu. Yani onu da takdir eden insanlar oldu. Çünkü neden? Yani insanlara saygı gösteriyor, rakibine saygı gösteriyor. Konuşması mütevazi. Yani insanların doğal olarak takdirini kazanıyor. Abi Crawford'u dünyadan değil uzaylı o adam. Sen bu Crawford'u çok gözünde büyüttün ama bak dört gözle diyorum. Errol Spence Jr. ile yapacağı maçı dört gözle bekliyorum. İnşallah o maç çok yakın bir tarihte net bir tarih atarlar. O ikisi arasında bir maç gerçekleşir. İnşallah ben terse düşerim ama belki de sen terse düşeceksin bu sefer. Ama ben zannetmiyorum yani. İzleyip göreceğiz. Spence iyi, zeki boksör ama Ugas maçını 6. raundunu izlemenizi öneririm. Ugas Spence'yi ayakta uyuttuğu halde bilerek indirmedi sanki. Valla boks bu. Boks bu. Herkesin farklı bir yorumu var. Herkesin farklı bir bakış açısı var boksa. Yani herkesin düşüncesi, fikri bir değil boksörlere karşı. Yani Ugas zaten kötü bir boksör değil. Ugas savaşçı, mücadeleci bir boksör. Yani olabilir ama e, yani Errol Spence Jr. da fena hırpaladı yani Ugas'ı. Yani Ugas da zaten kolay kolay da maçı bırakmayı düşünmüyordu. Hatta maçtan sonra çok kızdı. Niye bıraktırdı, niye etti diye e, kendine çok sorun etti. Yani öyle bir şey olsa bu kadar sorun etmezdi bence e, Ugas. Bence Pivol hafife alınmamalı, tehlikeli biri. Pivol tehlikeli biri değil. Hasan Kocaman kardeşim. Pivol tehlikeli biri değil ama uzun kolları var. Fiziği kötü değil. Fiziği kötü değil. Giriş çıkışlarda biraz mesela biraz da nasıl söyleyeyim, ayakları yerden çok fazla kesiliyor. İşte bu şekilde rakibi atak yaparken Canelo'ya gelişine çok ters bir yumruk alıp e, örnek vereyim dağılabilir. Buna çok dikkat etmesi gerekiyor. Dimitri Pivol'ün Esport Plus veriyor mu? Esport Plus her maçı veren Esport Plus bu maçı vermiyor. Ne yazık ki yani nedenini de bilmiyoruz. Yani normalde her Canelo maçını Esport Plus verirdi yani. Bak bence üzgünüm ama Pivol Canelo yüz yüze geldiğinde gerginliği vardı ama bence bu da çok ona soruyorlar. Gerginlik vardı Erdal Hocam.
Bak bence üzgünüm ama Pivol Canelo yüz yüze geldiğinde gerginliği vardı ama bence bu da çok ona bu da, bu da çok ona soruyorlar, gerginlik var Erdal hocam. Ya Pivol illaki ister istemez bir tık Pivol'ün üzerinde bir gerginlik olması çok normal yani. Dünya starı bir adamla dövüşüyorsun yani 39 knockout olan bir adamla dövüşüyorsun yani. Bu gayet normal. Yani o yüzden ama yine de sakin yani. Yine de bu tarz bir boksörün karşısında bu kadar rahat tavırlar olması, hareketler olması bırak biraz da gerginlik olsun yani. Rus olduğu için aşırı yuhalandı adamı mental olarak çökertebilirler umarım. Çökertebilirler. Umarım etkilenmez. Bayrağını görmeyecek, milli marşını duymayacak maalesef. İşte yani bunlar hep psikolojik insana yapan şeyler yani. Onlar da bunu çok iyi biliyor. Hocam Mike Tyson boks stili olan pek boksör hakkında bilgi verebilir misin? Özellikle uppercutlar falan. Yani kimi söyleyebiliriz? Bir isim söyleyelim. Mesela Gervonta Davis uppercutları, kroşeleri güzel yani fena değil. Yani bunu söyleyebiliriz zaten. Mike Tyson'ı örnek alan bir isim. Gervonta Davis. Canelo bu arenanın kurduğu bu maçı kazanmasında bu tecrübe faktörü olacak. Yani illaki yani tecrübesiyle zaten götürecek. Yani Dimitri Pivol'den beklenen doğrusunu söylemek gerekirse bir mucize. Yani sürpriz. Yani biz bir sürpriz bekliyoruz doğrusunu söyleyeyim. Yani bir mucize, sürpriz bekliyoruz yani. Maç saati kaçta? 6-7 gibi. Yazıcı nereden izleyebiliriz maçı? Abi. Nereden izleyebilirsin? 110'dan izleyebilirsin kardeşim. Spence vs Crawford maçı olursa benim de favorim Crawford. Crawford ne yapmış ya? Herkesi etkilemiş yani. İnandırmış. İzleyeceğiz. Arkadaşlar Dizon abone olun. Yorumlar gelsin. Cevap vereceğim. Şimdi Eee, arkadaşlar maçı Stres'ten ücretsiz izleyebilirsiniz. Bak buradan izleyebilirsiniz maçları. Stres'te bak arkadaş yazdı. Emirhan Yorgancı yazdı. Oradan bu maçı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Yani oradan izleyin bu maçı. Aa, Dizon'dan izlersin ama kaçak yayınlar var orada da var oradan izle. Arkadaşlar Errol Spence kazadan sonra eskisi gibi değil. Crawford onu yener iddiaya giriyorum. İzleyip göreceğiz. Dizon'dan Amerika'da bu maçı için ek para aldı. Dizon üyelerden Türkiye'de üyelik 20 TL falan. Joshua'ya Crawford Usyk'tir. Spence Joshua ise Crawford Usyk'tir. Usyk'tir. Aynen öyle izleyip göreceğiz. Strem S doğrusu. Alt kartta sıkı maç var mı üstad? Bir tane var. Pivot TKO veya KO ile kazanacağını düşünüyorum. Ben zannetmiyorum knockout'la kazanacağını zannetmiyorum ama bakacağız. Sadece boksör var alt kartta. UFC takip edenler de var mı?
Hocam daha önünde ciddi bir maç varken daha sonraki bir yıl 2 yıl sonraki maçlarını planlamasını yapmak ne derece etik? Sırf bu yüzden Canelo antipatik geliyor. Rakibine saygısızlık. Yani doğru söylüyorsun. Abi selam. Üst üste 6 kıyafet giydim. Bir de sauna ceketi. 1,5 saat spor yaptım. Kardiyo sabah 6-7'ye kadar böyle duracağım. Ee, 4-5 kilogram gidiyor rahat. Ben Ramazan böyle 14 kilogram yaktım. Mustafa Okan kardeşim, sen nedir bu, kendine zulmün nedir yani? Sen kilo mu düşmeye çalışıyorsun? Ne yapıyorsun? Yani nedir bu, altı kıyafet giyiyorsun bu kadar üst üste, kendini boğup parçalıyorsun. Sen ne yapacağını sen bana söyle, kilo mu düşeceksin? Yani sen bana söyle, ben sana ne yapacağını söyleyeyim. Sen bunları yapacaksın. Kiloyu düşeceksin yani. Kiloyu öyle e, çok fazla kendini öldürerek de kiloyu düşme. Kiloyu rahat düşeceksin yani. Eğlenerek düşeceksin. Böyle kendini boğarak bu kıyafetlere giyip sabaha kadar duracağım. Çıkart kıyafetlerin üzerinden, rahat rahat uyu. Rahat rahat şey yap. Ne diyecektim? Uykunun tadını çıkart. Yatağın tadını çıkart. Öyle şey olur mu ya? Bence siklet gözetmek için en teknik adam Crawford. İzleyip göreceğiz. Crawford teknik boksör. Kötü boksör değil. Akıllı bir boksör. Ama Errol Spence Jr.'la maçında hiç kolay bir maç olmayacak. İzleyip de göreceğiz. Kibir. Aynen. Edön nedense kanalın 2 yıl içindeki insanları açıklıyor. Bu kadar da özgüven değildir. Kirliliğin göze sokulmasıdır. Yani hangi maçlardan iyi paralar kazanacaklarsa o maçları devreye sokuyorlar. Yani bu kadar basit. Kalan maçları artı para kazanma maçları. Abi 106 kilogramdayım ben. Boyun kaç kardeşim senin Mustafa Okan? Boksu Tyson Fury boksa döndüğü için takip ediyorum. O da bırakıyor sanırım. Bırakırsa ben de bırakacağım. Bokstan vazgeçmeyen boks devam edecek yani. Muhammed Ali Clary'ler, Mike Tyson'lar bıraktı. Boks devam etti. Yani boks yaşayacak. Boksu yaşatın. Emirhan Yorgancı. Boksun sizin gibi fanlara ihtiyacı var. Canelo'nun yemesini istiyorsa insanlar Canelo Usyk maçı olması lazım. Aynen öyle. İşte o zaman Canelo dayak yer. Aynen öyle. Cihat Aşçı. Nereden izleyebiliriz reis maçı ve saat kaçta? 110'dan izleyebilirsin kardeşim. Saat 6-7 gibi. Hocam geçen gün rüyamda Mike Tyson'ı dövüyordum. Melek Kaan Özge. Yuh artık yani. Sen bula bula Mike Tyson'ı mı buldun demeyecek. Hiç mi başka adam yoktu mübarek? Mustafa 183. Yo tamam, senin boyun değil kardeşim. Sen kiloyu sorun etme. Yani kilo bak, Mustafa Okan. Kardeşim, kiloyu sorun etme. Kilo düşmek istiyorsan bak, ben sana benim söylediklerimi yapacaksın. Kahvaltını güzel yap. Kahvaltıdan kesme. Balını tereyağını ye. Problem yok. Öğle akşam çok az salata veya bir çorba. Aynı şekilde akşamda elma yiyeceksin. Elma. Sürekli elma yiyeceksin. Elmayı soy ye. Ondan sonra sürekli elma ye. Evde sürekli elma bulunsun. Elma ye. Su iç. Su iç. Mesela sürekli su iç. Ondan sonra ekmek böyle işte etli, balıklı böyle şeyler yeme, kebaplı, mebaplı. Hemen acele etme yalnız. Hemen düşmesin. Ama zamanla yavaş yavaş vücudun eridiğini, kayısı ye, kayısı, kuru incir, bunları çok ye. Yavaş yavaş bağırsaklarının açıldığını, rahatladığını ve lavaboya çıkacaksın. Bir bakmışsın çubuk gibi olmuşsun. Ama buna devam edeceksin. 1 ay, 2 ay. Böyle sürekli şey yapmadan yediğin her şeyin hesabını yapacaktın. İçtiğin çorbanın, içtiğin yeri geldi suyun, örnek vereyim. Her şeyin hesabını yap. Bakmışsın çubuk gibi olmuşsun yani. Bir anda düşersen bir anda kilo alırsın. Yavaş yavaş, acele yok. Ee, Ya Tyson Fury emekli oldu ama gene büyük para geldi mi geri döner, tıpkı Floyd gibi. Aynen öyle. Avni Yıldırım'ı
yedirmeyiz. Canelo maçında hakkı yendi. Avni'nin hakkını yediler ya Canelo maçında. Hakemler Avni üzerine oynadı. Ama olsun. Yani bir dahaki rövanş maçında Avni affetmeyecektir Canelo'yu. Canelo ve Usyk mümkün değil bence reklam muhabbeti. Aynen öyle. Yani gündem olsun, torbada olsun. Fury Usyk vs Joshua rakibiyle kesinlikle dövüşecek. Menajerleri ve karısı destekledi bunu. Mutlaka dövüşmeleri. Bak Tyson Fury Usyk ve Joshua'yı geride bırakırsa uzun yıllar ismi sürekli anılacaktır. Ama bu isimlerle maç yapmadan emekli olursa arkasından sürekli korktu, çekindi, işte yenileceğini biliyordu. Bu gibi şeyler sürekli söylenecek. Kilo düşmede en güzel taktik ekmeği bırakmak, en az 5 kilo verir arkadaş. Aynen öyle. Ben dediğin ne tarzda yapmıştım reis. 2 ayda 15 kilo verdim. Aynen öyle Cihat kardeşim. Cihat Aşçı. Aynen öyle. Murat Salam. Erdal Hoca iyi yayınlar. Pilot sert ve sağ ol Murat Salam. Pivot sert ve dayanıklı bir sporcu ama Canelo en kötü puan ile alır. Fakat biliriz bir yumruk her şeyi değiştirir. Aynen öyle. Bir yumruk her şeyi değiştirir. Abi Face to Face'i izlediysen Pivol çok soğukkanlı ve korkusuz gözüküyor. Pivol alır demiyorum ama Pivol diğer rakiplere nazaran daha rahat dövüşeceğine inanıyorum. İyi yayınlar. Aynen doğru söylüyorsun. Yaptığın yorum çok güzel. Gayet sakin. Face to face'te rahat tavırları, özgüvenli duruşu. Sana bu konuda katılıyorum kardeşim. Güzel yorum. Sağ ol. Teşekkür ettim. Faust. Muhabbet gibi. Fari'nin şu an tek isteği Joshua'nın kazanması. Çünkü mükemmel para kazanacak ve Joshua çok kolay Usyk'e göre. Bravo. Bak Mehmet Kemir güzel yorum yaptı. Fari'nin zaten şu an Joshua'nın kazanmasını çok istiyor. Joshua kazanırsa bak beni dediği dersiniz. Joshua Usyk'ten maç alırsa Tyson Fury %85 %90 Joshua ile maç yapacak. Adım soyadım gibi eminim. Aynen öyle. Çok güzel tespit Muhammed Kemir. Canelo Pivot'u yakalarsa indirir. Canelo Pivot'u yakalarsa indirir. Aynen öyle. Yani bakıp izleyeceğiz. Pivot da kolay kolay nakavt olacak bir boksör değil ama Canelo'nun etkili yumruklarını yerse o aparkatlarından bir tanesini ters bir şekilde yerse belki anca o şekilde olur ama bu maçtan bir nakavt beklemiyorum şahsen. Sinan Şamil ölüm yıl dönümünde sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz. Allah rahmet eylesin Sinan Şamil gerçekten Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi boksörü, en kaliteli boksörü Sinan Şamil Canelo maçı sonrası canlı yayın yapacak mısınız? Evet yapacağım. Ee, maçtan önce de sonra da yapıyorum zaten. Konuşacağız, tartışacağız, maçları yorumlayacağız. Abi Usyk bence Fury'yi yenemez. Yok. Mustafa Kan. Yani Usyk'te Tyson Fury maçı sonucu belli olmayacak bir maç. Usyk yani kolay bir lokma değil yani. Kolay bir lokma değil. Teknik, ayaklar oynayan, fent yapan, aldatan, kandıran çok yönlü bir boksör yani. İzleyeceğiz. Onunla da inşallah maç yaparlar izleyeceğiz. Abi Canelo nakat olursa Canelo çok değişir. Aynen öyle. Arkadaşlar canlı yayını 12 gibi bitireceğiz. Haberiniz olsun. Çünkü dinleneceğiz. Sonra Canelo Alvarez e, Dimitri Pivol maçına tekrar yayın açacağım. Çünkü biraz dinlemem gerekiyor. 4 saat, 5 saat, 6 saat zaten canlı yayın yapma şansımız yok. Ölürüz. Maçta bizde bir şey kalmaz. Birkaç gündür Pivot maçlarını izliyorum. Çok sağlam yumruklar yiyor. Sıradan adamlardan değil, şampiyonlardan hiç etkilenmiyor bile. Pivot cam çeneli değil. Kesinlikle knockout'la kaybetmeyecek. Yani kesin konuşmayalım da yani bu maçtan ben knockout beklemiyorum şahsen.
12 round boyunca sürecek bir maç. Sonunda da şahsen Canelo'nun alacağını düşünüyorum yani puanla. İzleyip göreceğiz. Belki de Pivol kazanır bilemem ama ben Canelo'nun alacağını düşünüyorum yani. Ama amatör boks ve profesyonel boksun farkı ne? Amatör bokslarında çok footwork görüyoruz. Ancak profesyonelde hafif sikletin üstünde olan sikletlerde footworklerin kullanan az boksör var. Düşünce nedir? Şimdi amatör boks 3 round. 3 round boyunca olduğu için roundlar kısa. Bu yüzden de ne yapıyorsun? 3 roundda ne kadar puan alabilirsen. Çünkü her şey hızlı. Her şey 3 round. Ama prof'ta 12 round. Biraz daha boksörler rahat dövüşüyor. Durarak dövüşüyor 12 round olduğu için. Bu yüzden ayaklara çok fazla önem vermiyorlar. Bu yüzden de çok fazla yani maç kaybediyorlar. Ayakları olmayan bir boksör benim gözümde ölü boksördür. Ayakları olmayan boksör benim gözümde bir yerde hiçtir. Yani boks artı ayaklar seni taşıyacak. Seni yeri geldi o ağır yumruklardan koruyacak. Yani ayaklardır yani. Boksta ayak ayakları kötü olan boksörler hep ligde kaybeder yani. Abi profesyonel boks biraz da nasıl söyleyeyim knockout'a yönelik, indirmeye yönelik, güce dayalı. Ama amatör boks daha çok tekniğe, taktiğe örnek vereyim. Buna dayalı yani amatör boks. Profesyonel boksta da ayakları iyi olan mesela Erisland İlara Canelo Alvarez karşısında ayakları mükemmeldi yani. Çok iyi yani. Aynı amatör boks gibi ayaklar oynadı. Boks yaptı yani. Ayaklar oynadığı için de yenilmedi. Yani iyi dövüştü Canelo Alvarez'e karşı. Bu yüzden diyorum ya ayaklar boksta her zaman çok önemlidir. Mutlaka boks sporunu yapan şu anda belki beni izleyen arkadaşlar varsa ayaklar ayaklar. Gerisi yalan yani. Abi hangi boks stili fazla yaşta yapmak mümkün? Yani yaşlı olduğu için Mike Tyson stili gibi fazla enerji yapılmayan stil hangileri nasıl dövüşmek? Şimdi kardeşim yaşının ne olduğu önemli değil. Sen Mike Tyson'la boksunu mu yapmak istiyorsun? Senin yaşın isterse 60 olsun. Gel ben sana o boksu yaptırayım. Sen şimdi Mike Tyson biraz daha hızlı yapar. Sen biraz daha yavaş yaparsın. Yani Mike Tyson biraz daha güçlü vurur. Sen biraz daha zayıf vurursun. Yani o boksu yapamayacaksın diye bir şey yok. Yeter ki sen çalış. İste yani. Nasıl söyleyeyim. E, istedikten sonra yaparsın yani. Abi Rusların çenesi çok kuvvetli ve çok hareketli. Canelo bu tarz ilk kez karşılaşacak galiba bu tarz böyle bir boksörle. Aslında Dimitri Pivol'un o sakin duruşta, özgüvenli duruşta böyle soğukkanlı Canelo Alvarez'i o rahatlı Canelo Alvarez'i düşündürmüyor değil. Yani Canelo Alvarez de bir nevi bir sürpriz bir boksör yani Dimitri Pivol tuhaf bir boksör işin açıkçası. Her yönüyle mesela haliyle hareketiyle. Canelo Alvarez'i az çok düşündürdünüz. Ben şahsen kendim inanıyorum yani bakıp göreceğiz. Dimitri Pivol fizik olarak da kötü gözükmüyor yani. Dimitri Pivol hazırlanmış. Fiziği falan da iyi yani çok öyle kötü değil. Bence Joshua Usyk bence Joshua Usyk rahat geçecek. Usyk kafası savaştan dolayı dalgın ve moralsiz ve parayı Joshua maçını izleriz. Arabistan'da olacak büyük ihtimalle. İnşallah bakıp göreceğiz. Abi amatörde bence daha çok zor. Tabii ki amatör zor. Yani amatörde her gün maç yapıyorsun yani her zaman. Billy Joe Saunders sürekli kafasını eğdi. Canelo'ya gel aparkat at der gibi. Orbital kemiği kırıldı. Plant ise vücudu boyunca boyuna orantısız zayıf biri. Bir de sağlam çenesi yoktu. Hiçbir zaman Pivol onlar gibi değil. Savunması iyi. Bakalım Pivol yani Pivol'den de insanlar umutlu arkadaşlar var. Fanlar var. Boks fanları. Dimitri Pivol'ün de yeneceğine inanan insanlar var yani kazanacağına iyi veya iyi maç yapacağına. İnşallah öyle olur. Zaten Dimitri Pivol Canelo Alvarez'i zorlasın ki yani boks fanları da geldiğine değsin bir enerji heyecan olsun maçta yani insanlar desin ki yani bak Canelo Alvarez'in karşısında 10 numara dövüştü. Dimitri Pivol çok sağlam dövüştü. Kaybetti ama iyi mücadele etti desinler yani.
3-4 roundla maç bitecekse o maçı hiç yapmasalar daha iyi ama bu maç öyle olmayacak. Yani bence Dimitri Pivol daha sağlam, Canelo Alvarez'e karşı iyi mücadele edecektir. Benim şahsi fikrim. Selamünaleyküm hocam. Canelo Pivol saati kaç? 5-6 gibi ekran başında ol. Çelik. Emrah Yorgancı. Türkiye'de sen ve GG Box olmazsa bokstan haberimiz olmayacak. Varlığınız daim olsun. İnşallah. İnşallah kardeşim. Recep Arduştepe. Gönlümüz Pivol'dan yana. Gönlümüz Pivol'dan yana. Aynen Pivol'den inşallah bu maçta hep birlikte Pivol'ü destekleyelim ama bakalım Pivol ne yapacak. Ben her zaman ortadayım yani ortada durmak zorundayım. Sonuçta ben canlı yayın yapıyorum. Her boksör için doğru olan neyse onu söylemek zorundayım. Tarafım yok. Bir favori gösterecek olsam bu maçta göstereceğim favori de belli zaten. Joshua'nın Usyk'i geçme ihtimali pek yok. Çünkü Usyk en iyi yumruklarını attı ama etkileyemedi. Kazanma şansı sadece Fury gibi kirli boks yaparsa kazanabilir ama ona da kondisyonu yetmez ve cam çeneli Anthony Joshua. Aynen öyle. Abi ben sadece Benavidez'in Canelo'ya rakip olduğunu düşünüyorum. Benavidez farklı bir dövüşçü. Benavidez farklı bir dövüşçü ama Benavidez bu zamana kadar da Canelo Alvarez tarzında teknik boks IQ'suna sahip zeki böyle bir boksörle de dövüşmedi yani. Benavidez'le karşılaşsa ben şunu söyleyeyim yani. Canelo Alvarez Benavidez'i geçer yani. Benavidez yeneceğimi düşünüyorum. Şöyle böyle diyor ama zannetmiyorum. Avni Yıldırım'dan en az 3 kat daha iyi. Tabii ki yani Dimitri Pivol iyi. Alt maçlar başladı herhalde. Canelo alır. Çok net. Adam artık kurt olmuş. Aynen öyle yani. %85, %90 favori zaten Canelo Alvarez. Doğruya doğru. Canelo sizce ne zaman emekliye ayrılır? Fikrinizi almak isterim. Ya Canelo Alvarez'in yaptığı açıklama var zaten. Canelo Alvarez ne diyor? Ben size diyor derim ki diyor 5 sene sonra emekli olacağım. Belki bu bir sene sonra olur diyor. Bir ay sonra olur diyor. Belki 7 sene sonra olur. Bunu bilemeyiz diyor. Ama diyor vücudum diyor refleks verdiği sürece yani izin verdiği sürece ben diyor boks sporunu yapacağım. Boks sporundan, boks heyecanından kolay kolay kopamam diyor. %85, %90 bir 6-7 yılı daha var Canelo Alvarez'in. Canelo alır ya arkadaşlar ama çok yenilmesini istiyorum. Recep Ardo işte böyle gayet samimi bir cevap. Canelo Alvarez'in artık yenilmesini istiyorum diyor. Artık yenilsin istiyor yani. Bakalım. Abi Benavidez Pivol'dan daha güçsüz. Abi Benavidez Pivol'den daha güçsüz ve daha IQ zekası çok aşağısında. Yani bence de ağır siklette meydan farkı Sanchez kalacak gibi duruyor ya bakalım. Aynen Frank Sanchez yani ağır siklette sanki yavaş yavaş boşluklar olmaya başladı ağır siklette. O boşluğu Frank Sanchez dolduracak gibi. 6-7 gibi kardeşim. Dizon'da. Benavidez çok kontrolsüz yumruk kombinasyonları yapıyor. Bu kadar açık vererek Canelo'yu geçemez. Bence de. Bence kaçar. Ben kaçar hocam. 10 dakika sonra gelirim. Okey kardeşim. Benavidez kontrolsüz evet ama taş gibi yumruk vuruyor ve hiç beklenmedik noktalara kombinasyona giriyor ve skoru da bence iyi. Bakalım Lemi Eux maçında nasıl bir Benavidez görecek. Bakın arkadaşlar. Mesela David Benavidez'in kombine vurduğu boksörleri ben izledim. Hepsini izledim. Siz her boksör o kombineyi vuramazsınız. Her boksör sizden yumruk yemez. Canelo Alvarez o kolay kolay yumruk vuracağını da zannediyor. Yani düşünün ki
Karşında refleksleri güçlü olan bir boksör attığın her yumruktan kaçıyor. Savunma yapıyor. Defans yapıyor. Ve sonrasında sana çok net yumruklar vuruyor. Güçlü yumruklar. Yani doğal olarak bu da seni etkiliyor. Yani artık o boksöre sen yumruk vururken e, yani çıkıp vuracak diye korkuyorsun yani. Çekiniyorsun yumruk atmaya. Niye? Çünkü full konsantre, full dikkatli ve ağır yumruklar vuruyor. Canın yanıyor. Yani bu yüzden e, her boksöre her kombineyi vuramazsın. Jared Anderson bir sonraki ağır siklet şampiyonu olacak. Rakiplerinde Frank Sanchez ve Dubis olacak bana göre. Yani o da iyi bir boksör. O da alttan geliyor. Piyol daha güçlü Beneviliz'den. Hastane Muhammed. Abi hangi kanalda? 110'da kardeşim. Dur bakalım yorumlara bir bakayım. Pivol kanal önünde yem diye atıldı bence. Şimdi arkadaşlar Canelo Alvarez Pivol'u yenemeyeceğine inansa inanmasa Pivol'la zaten maç yapmaz. Doğruya doğru yani. Bu her şey bir reklamdır aslında boksta. Boks sporu niye var? Boksta ne var mesela? Siz mesela bir film ne yapmak, izlettirmek istersin değil mi? Birilerine izletmek. Şu anda gündemde ne var? Rusya ile Ukrayna'nın savaşı var. Rusya-Ukrayna savaşı var. Rusya şu anda gündemde. Doğal olarak bir Rusya, Meksika, Amerika'da mücadele ediyor. Doğal olarak bu maça dünyanın dört bir yanından insanlar izleyecek. Yani dünyanın dört bir yanından izleyecek. Ve bu maç çok rekor kıracak bence. E, Sonucu beklenen maçlardan bir tanesi. E, Yani bunlar da bu işi iyi yapıyor. Reklam işini iyi yapıyor. Ve beceriyorlar da bak şu anda saat kaç biz bu maçı konuşuyoruz. Maçın sayıya gitmesi durumunda Pivol'u kazanacağını düşünen arkadaşlar boks dünyasından bir haberdir. Tüm roundlar açık ara alsa da maç sayıyla Pivol'a gitmez. Altın yumurtlayan tavuk kaybetmez. Çok güzel yorum. Muhammed Murat Sevinç çok güzel yorum. Aynen öyle. Canelo pis dövecek. Canelo Alvarez çenesi sağlam mı? Çenesi sağlam evet. Canelo karaciğerden bitirecek. Bakın göreceğiz. Canelo'yu puanla şu anda Floyd gelse yine de yenemez. Öyle sağlam lobisi var artık. Aynen öyle. Şimdi doğruya doğru yani. Sende para varsa imkan da oluyor yani. Güzel yorumlar Muhammed Kebir. Aynen güzel yorum. Floyd şu an o ringden tek parça halinde çıkamayabilir. Vallahi Floyd Mayweather bu. Hiç belli olmaz. Hiç belli olmaz Floyd'a. Tehlikelisin. Canelo'yu yenecek olan Canelo'yu yenecek olan zamandır. Canelo önümüzdeki 3 ya da 4 yıl içerisinde emekli olursa yenilgisiz kariyerini bitirecektir. Yenilgisiz kariyerini bitiremez zaten. Bir kez yenilgi aldığı zaman yenilgisiz bitirme şansı yok. Bir kez aldığı yenilgi. Net bir yenilgi aldı Floyd Mayweather'dan. Mustafa. Abi Floyd Manny Pacquiao maçından sonra eski gücünde değil. Lobi olarak filan tamamen kaybetmek üzere boksörleri terk ediyor onu. Şimdi arkadaşlar yani
Floyd Mayweather'ı bu saatten sonra boksörleri de terk etse, lobiler terk etse ne olur? Kazanacağını kazanmış yani. Adamın var Amerika'da 4-5 tane gökdeleni yani. Floyd Mayweather bu saatten sonra o terk etmiş, bu terk etmiş umuruna gelmez ki yani. Yine de Floyd Mayweather'ın her zaman bir ağırlığı vardır yani Amerika'da ne olursa olsun. Hocam boks zor bir spor mu? Boks hocam boks zor bir spor mu? Hobi olarak yapabilir. Arkadaşlar boks zor bir spor değil. Yalnız sizin gittiğiniz salonda hocanın bilgili olması lazım. Yani eğitimli olması lazım. Yani boksu anlaması, bir boksör örnek vereyim. Sen şimdi boks yapacaksın. Hobi olarak boks yapacaksın. Boksu seviyorsun. Sana boksu sevdirmeleri lazım. Yani seni boksa küstürme nasıl küstürürler? İşte sen dersin ki ben hocam hobi olarak boks yapıyorum. İşte der ki sana gidersin salona bizden müsabık sporcu alıyoruz. Bize gelirsen maçlara çıkmak zorundasın. Dövüşmek zorundasın der. Sen doğal olarak boynunu bükersin. Bokstan uzaklaşmış olursun. Yani boks yapmak istemezsin. Ama düşünün ki o salonda birisi hocam ben hobi olarak boks yapmak istiyorum dedi. Doğal olarak o kişi de sana dedi ki tabii dedi yani yapabilirsin. Boks hobi olarak da yapabilirsin. İlla dövüşmen gerekmez. Boksun içinde olmak istiyorsan gel antrenmanlara yap. Torba dön, gölge boks yap. Burada güzel vakit geçir. Yani ortamın içinde bulun. Dediği zaman sen boksu daha çok seversin yani. Niye? Bu şekilde bir tepki alıyorsun yani. Karşılık alıyorsun yani. O yüzden boksu bilgili insanların olduğu yerde öğrenin. Eğitimli insanların. Zor değil boks. Çok da kolay bir spor yani. Bir yerde tabii bir yerde çok zor, bir yerde çok kolay. Yani tecrübeliysen boks sana kolay gelecek gitgide. Ama tecrübeli değilsen canın çok yanacak. Yandıkça bazen bokstan soğuyacaksın. Ama yumruk yedikçe boksu daha çok seveceksin. Bırakasın gelmeyecek. Attıkça, yedikçe boks sana bağımlılık yapacak. Tutkuyla bağlanacaksın boksa. Yani boks bu şekilde. Canelo akıllı adam kazanmayacağı maça girmiyor. Ayrıca rakiplerinin prime döneminin geçmesini bekliyor. GG'den yıllarca kaçması, kemere çıkmaması bu yüzdendir. Hayatının hatası GG'nin kemerlerini çalmak. Yani bence de Canelo ne yapacağını iyi biliyor. Ne zaman kimi yeneceğini. Canelo'nun bir sonraki maçının Beterbiev olmasını çok isterdim. Birçoktan bir tık iki tık daha iyi olduğunu düşünüyorum. Bir sonraki maçı gene de Golovkin'le arkadaşlar. Haberiniz olsun. Erdal hocam sence Golovkin mi ya da Canelo mu hangisi daha iyi? Ya şimdi Golovkin mi Canelo mu? Gene de Golovkin zaten iyi. Canelo Alvarez ringde gitgide kendini geliştirdi. Teknik kapasitesi arttı. Tecrübesi arttı. Artık ringlerde daha rahat, daha iyi. Yani ikisi de denk birbirine şu anda. Şu anda denkler yani. İkisinin de farklı özellikleri var yani. Şimdi ben Canelo Alvarez'i kötü dersem yani ne değişmiş olacak? Veya Gennady Golovkin'i kötü desem veya iyi değil desem ne değişecek mesela? Gennady Golovkin'den Canelo Alvarez daha iyi desem bir şey değişmeyecek. Çünkü Gennady Golovkin'in iyi olduğunu dünya biliyor. Canelo Alvarez'in de iyi olduğunu biliyor. Yani iki boksör arasında çok da fazla fark yok yani. İkisinin de farklı özellikleri var. Farklı tarzları, farklı stilleri var. İkisi de kendini ispatlamış iyi boksörler. Boksun tozunu yutmuşlar, çilesini çekmişler. Artık onlara sefa sürme zamanı bence. Beterbiev Golovkin maçı olsa kim kazanır sizce? Beterbiev Golovkin maç olsa hiç belli olmaz da Golovkin kazanır gibi yani.
Umarım üçüncü maçta Golovkin knockout'la Canelo'yu geçer ve emekliye ayrılır. Golovkin'in düştüğünü görmek istemiyorum. Golovkin rakiplerine saygılı bir isim, fanlara saygılı bir isim. Yani bak insanlar sevmiş ki Golovkin'in üçüncü maçı yapmasını istemiyor yani. O yüzden e, Canelo'yu da nakavt edeceğini zannetmiyorum ama iyi maç olacaktır. Vuran vurana kıran kırana bir maç yine bizleri bekliyor. Üçüncü maç geliyor. Bence de denkler bir maç GG'nin, ikinci maç Canelo'nundu. Aynen öyle. Şu anda eşitlik var. 1-1 bence. Birinci maç Canelo'nun, ikinci maç pardon. Birinci maç Gennady Golovkin'in, ikinci maç Canelo'nun. GG ve Canelo maçları 1'de 2'de gerçekten efsane maçlar. Üçüncü maç için çok heyecanlıyım. GG yere düşmez. Aynen öyle. Kolay kolay o maçtan nakavt gelmez. Ama çok akıllılar, çok akıllı. Ediörne Canelo Alvarez çok akıllı. Gennady Golovkin'in Lyoto Murata maçındaki performansını gördüler. Ondan sonra hemen üçüncü maçı devreye soktular yani. Hemen Eylül ayında yapacağız, işte şunu yapacağız, bunu yapacağız başladılar. Ona kadar bu şekilde bir şey yoktu yani bu kadar fanlar o kadar ısrar ediyordu işte Gennady Golovkin Canelo üçüncü maç olsun ne zaman falan kimse ses çıkartmıyordu. Ne zaman ki o performansını gördüler yavaş yavaş ayaklandılar. E, hocam sizin Türkiye birincilik var mı? 11 kez Türkiye şampiyonuyum. Canelo'yu yenebileceğini düşündüğüm boksör var mı? Canelo'yu yenebileceğini düşündüm. Ben şimdi yine o boksörü diyeceğim ama siz yine bana kızacaksınız. Errol Spence Jr. Canelo Alvarez'i geçebilir. Geçebilir dedim yani belki yenebilir. Golovkin inşallah alır. Keşke Kazakistan'da olsa. Kazakistan'da olsa maç. Aynen öyle. Bence Kazakistan'da yapsa süper olur ama olmaz. Geldim hocam. Hoş geldin Fatih hocam. Bir de hocam ikinci maçtan sonra 4 yıl geçti. Canelo bilerek bekledi. 40 yaşında GG'yi rahat yeneceğini biliyor uyanık. Yani işte diyorum ya akıllı hareket ediyorlar. Yani nasıl söyleyeyim. Spor sorunuz var mı hocam? Gelelim tecrübelerinizden yararlanalım. Ne yazık ki spor salonum yok. Ama olduğunuzda hepinizi davet edeceğim inşallah. Bir spor salonu 200 milyar, 300 milyar, 500 milyar. Yani o kadar da paramız yok şu an spor salonu açacak. Ama bir parayı bulursam, bir define falan bir şey bulursam hazine ilk işim spor salonu açmak. Erdal hocam hangi siklette dövüştünüz? 49-52. 48, 49, 52 o civar, o kilolarda. Hafif kilolarda. 56'yı hiç görmedim. Hocam artık ben genç boksörleri takip ediyorum. Ee, Fernando Vargas'ın üçüncü oğlu var. Aklında bulunsun bu çocuk harika. Doğrudur. Yani alttan tabii ki yani şimdi arkadaşlar dünyada boksörler bitmez. İstemediğin kadar boksör var. İstemediğin kadar. Yani Küba'ya gittiğimizde şunu gördük. Yani Küba boksör tarlası yani. Her yerden boksör çıkıyor. Herkes boksör. Yani adamların Allah vergisi nasıl söyleyeyim yani bir yetenek mi var? Yani o ülkenin nasıl söyleyeyim artık doğası o boks sporunu öyle bir benimsemiş ki boks artık Küba'da öyle bir hale gelmiş ki yani Küba'da boksörleri çok seviyorlar. Boksörleri çok seviyorlar. Ve insanlar orada boks yaparken çok eğleniyor yani. Çılgınca eğleniyor. Mesela aynı Amerika'daki gibi. Mesela Amerika'da da boks yaparken insanlar eğleniyor. Yani boksu çok böyle popüler, eğlenceli hale getirmişler Amerika'da.
Ne yazık ki bizim ülkemizde boks dediği zaman, boksörler dediği zaman sanki böyle çok farklı bir ortam oluşuyor, ambiyans oluşuyor. Yani insanlar böyle çok tuhaf yani. Nasıl bu hale getirdiler bu ülkede bu sporu ben de bilmiyorum ama biraz daha biz özellikle de Türkiye'deki boksörler biraz daha boksu eğlenceli, daha rahat böyle e, bu hale getirmeleri lazım yani konuşurken birbirleriyle özellikle de rakipler anlayışlı, mütevazi olması gerekiyor. Mesela bak Terence Crawford'la Errol Spence Jr. konuşuyor. Terence Crawford her şeyi söylüyor Errol Spence Jr. Errol Spence Jr. gayet sakin, rahat. Hiç istifini bile bozmuyor yani. Boks bu işte yani. En çok karşılaşma istediğiniz bir boksör var mı? Var. Vasil Lomachenko Andy Cruz Gomez maçını sabırsızlıkla isterdim yani. Vasil Lomachenko Andy Cruz Gomez maçı. Bu son dünya şampiyonu olan çocuk var ya. Yani benim radarlarımda boksunu seviyorum yani. Zaten olmadan önce de antrenmanlarını falan hep takip ediyordum. Yakın kadrajımdaydı zaten. Boks o işte arkadaşlar. Boks o. Keşke devlet sizin gibi sporculara destek verse. Boksta iyi para var ama Türkiye aklı sadece futbola basıyor. Aynen öyle. Maalesef. Aynen öyle. Yani yok. Mesela dese ki milli sporcu olana devlet şunu yapacak. Spor salonu açmak için destek verecek. Milli sporcu olan belli bir örnek vereyim. Yıllarını boksta harcamış, işte emek vermiş, işte başarılı olan milli sporculara devlet spor salonu açarken işte örnek vereyim 300-400 destek verecek 300-400 milyar dese emin olun Türkiye boks yuvası olur yani boks tarlasına dönüşür. Ama nerede? Yok. Hocam Survivor'da Adem de boksör. Onunla hiç tanıştınız mı? Adem'le tanıştık mı dersen yani milli takımda benim bulunduğum ortamda o da vardı yani. Bu kadar. Yani yurt dışına falan maçlara gitmişliğimiz vardır. O kadar tanıyorum onu. Hocam iyi akşamlar. Allah'a emanet. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. İyi akşamlar Melih Akta. Sağ olasın. Hiç nakavt oldunuz mu Erdal hocam? Ya da nakavt ettiniz mi? Nakavt etmiştirim. Nakavt ettim. Bir kez ettim. Nakavt etmeyi çok seven bir boksör değilim. Benim boks tarzım bir puan olsun, benim olsun tarzı. Ee, Daha çok boksta budur. Ama şu bir gerçek. Knockout oldum mu derseniz Allah'a şükürler olsun yukarıdan olmadım. Buradan yukarısı sağlam. Ama alttan nefesim kesildi. Altta bir yumruk yiyince bir o zaman e, kendi kendime yere düş çöktüğümü bilirim. Nefes alamadım. Yani bir kez o tarz bir nakalt oldum yani. Nakalt denirse o tarz bir nakalt oldum yani. Teknik bir nakalt diyelim ona. Rabbim spor sana açmayı nasip etsin inşallah. İnşallah Melih Akta inşallah kardeşim. Küba'yı o kadar duymadım. Çin veya Japonlar, Taylandlar daha çok duydum. Boksun patronu Küba'dır. Yani boks Küba'da başka güzeldir. Yani sen asıl yeri duymamışsın. Recep Arduştepe. Boks Küba'da güzel. Pivol kazanacak inşallah. Siklet fark etmeksizin şimdiki jenerasyonda en iyi boksör kim sizce? O Kübalı boksör var işte. Andy Cruz Gomez. O çocuk iyi boksör. Amatörde ama Deniz Gültekin. Ben boks ile 34 yaşında tanıştım. Dediğin gibi hocam öğreten önemli. Seni sevdirmesi gerekir. Ama sabırsız insan işi değil boks. İmkanı olan mutlaka yapsın boks. Hayatta yaptığım iyi şeylerden biri. Boksun heyecan enerjisi çok başkadır yani. İnsanı her zaman tetikler bir şeylere. Hocam Sinan Şamışan'ın ölümü bile ülke için rezil bir durum. Utanmaları gerekir. Spor bakanlar adam fakirlikten öldü. Ne acı. Aynen öyle yani e, herkes bunu konuşuyor zaten. Oleksandr Usyk hakkında ne düşünüyorsunuz? Oleksandr Usyk
tecrübeli, boksu iyi bilen, boksu seven, sempatik, komik bir isim. Akıllı, zeki döşen, kurnaz boks yapan bir isim. Oleksandr Usyk. Yani bu kadar söylüyorum. Karakter ve kişilik olarak da iyi birisidir yani şahsen. İyi geceler. Son 5 dakika arkadaşlar. 5 dakika sonra söylemiştim. 12'de canlı yayını kapatacağım demiştim. Sabaha karşı tekrar açacağım. Son sorular. Tyson Fury'yi yenebileceğini düşündüğünüz bir boksör var mı? Var. Oleksandr Usyk. Bak Joshua'yı demiyorum arkadaşlar. Oleksandr Usyk'i diyorum. Benim düşüncem bu şekilde. Yani buna karşı çıkan arkadaşlar olacak. Yenemez edemez diyeceksiniz ama Oleksandr Usyk Tyson Fury'yi yenebilecek boksörlerden bir tanesi. Hocam eski maçları çok izliyorum. Neredeyse bütün boksörleri tanıdım. Merak ettiklerim var. Sizce Sonny Liston, Muhammed Ali ikinci maçı da şike var mı? Onu daha sonra e, bana ne zaman soruyu biliyor musun? Onu başka bir videoda şu Canelo Alvarez maçlarını bir bitirelim. Müsait bir zamanda o maçla ilgili sana güzel bir yorum yaparım ben. Wilder Joshua maçı olsa kim kazanır sizce? Hiç belli olmaz. Hiç belli olmaz. Ama sanki ya Deontay Wilder Joshua'yı nakavt eder ya da Joshua Usyk'i Deontay Wilder'ı puanla yener. Abi Ryan Garcia ve Canelo da atışmış bayağı. Niye atışmış ki? Ne olmuş ki? Olur yani. Boksörler arasında olur. İyi geceler Erdal hocam. Kısmetse sabah gelirim yayınıza. İyi geceler arkadaşlar. İyi geceler kardeşim. Görüşmek üzere inşallah. Hayırlı geceler. Wilder hiç iyi boks yapmıyor. Tek yeteneği güçlü sağ yumruk. Aynen öyle. Yani bazen mermi gibi yumrukları var. Vurduğu zaman da oturtuyor yani. Kime vursa götünün üzerine oturuyor yani. Adamda Allah vergisi bir hız var. Öf. Son 2 dakika arkadaşlar. Son sorular alalım. Canlı yayını kapatacağım. Herkese bu arada iyi geceler. Tekrar görüşmek üzere. Aklınıza takılan son soruları sorun. Bu arkadaş vardı bir tane onun sorusunu söylemiştim. Sonra cevaplayacağım diye. Son listim Muhammed Ali 2. Wilder hiç iyi boks yapmıyor. Tek yeteneği güçlü sağ yumruk. Bence Canelo adam Ali'ye yenen Mugilili olmasını isterdim. Ece Barduştepe. Arkadaşlar iyi geceler. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Sabaha karşı 200-3-4 saat sonra yine tekrar canlı yayın açacağım. Orada soru cevap şeklinde yine devam ederiz. Maçı izleyeceğiz. Maçla ilgili konuşuruz. Ama şimdilik biraz dinlenmem lazım. Gözlerim de yoruldu zaten. Kusura bakmayın. Yayını şimdi kapatıyorum. Sabahleyin tekrar görüşürüz. Hoşça kalın.